Ailem, ımm, annem babam Erzurumlu. Annem ev kadını. Babam astsubay, idi. İşte, ben 1953'te Ankara'da doğdum. Eee, Ankara'da çocukluğum geçti. Sonra Adapazarı'na taşındık. İlkokul 1'i 2 orada okudum. Tekrar Ankara'ya döndük, Yeni Mahalle'ye, döndük. İlkokul 4'ü orada okudum. Oradan Bursa'ya geçtik. İlkokul 5'i orada okudum. Ortaokul 1, 2, 3'ü de Bursa'da, yine okudum. İlk çocukluk yıllarım Bursa'da geçti. Sonra da babam, burada bana göre bir şey kalmadı deyip İstanbul'a geldi. Okumaya çok meraklıydı. Eee, Bir kütüphanesi de vardı zaten. Kitaplarını koltuğunun altına alır, doğru Fatih Camii'ne gider. Orada çok derin alimlerimiz vardı. Onların her birinin önüne oturur. Biri biter, öbürünün önüne oturur. Böylece şeyini geçirirdi. Emekli olduğu için rahat hareket ederdi. Çırçır'da bir evimiz vardı. 60 metrekare, fazla değil. Orada biz yaşardık. Anne baba 4 çocuk yaşardık. Sonra ablam evlendi gitti. Ben çıktım gittim. Üçüncü kız kardeşim çıktı gitti. Dördüncüsü hala orada oturuyor. Böyle bir şeyimiz var. Yani çocukluğumdan gençliğimin ilk gençlik yılları İstanbul'da geçti diyebiliriz. Çırçır'da geçti diyebiliriz. Çırçır zaten Zeyrek'in hemen bitişi, sanki beraber e, gibi bir şey aslında. Yani Zeyrek sadece cami ve etrafı, bu Molla Zeyrek cami ve etrafı değil. Ona bağlı olan, ona bitişik olan şeyler de Zeyrek'ten sayılıyor. Eskiden de öyle sayılmış. Çırçır öyle, e, bu Şeyh Süleyman tarafındaki sokak öyle. Bu tarafta Fil Yokuşu öyle. Yani biraz geniş aslında. Buraya ara sıra gelir giderdik. Devamlı gelir gitmezdik. Bizim asıl o taraftaydı işlerimiz. Yani yaşantımız. Buraya pek gelmezdik. Ara sıra gelir camiye girerdik. Cami perişandı. Toz, toprak içinde güvercinler uçuşuyor. Her tarafta güvercin şeyleri, tüyleri. Yani onları hatırlayabiliyorum. Fatih'te çocukluğumuz Çırçır'da geçerdi. Çırçır caddesi 100 metre boyunda bir cadde. Biraz geniş bir cadde. Hani sokağa göre geniş bir cadde. Aslında sokak denilmesi lazım. Sokağa göre geniş bir cadde. Şöyle 8-10 metre genişliğinde bir cadde. Sağlı sollu eski evler e, vardı. Bir araba geçmesi için yarım saat beklememiz lazımdı. Biz çift kale maç yapardık. Yarım saat geçecek ki bir arabacı geçsin. Affedersiniz, bir katırcı geçsin. Onlar o zaman ekmek taşırlardı, su taşırlardı. Veya bizim Çırçır'ın 150 senelik bir bakkalı var, Bayrakçı Gıda. Babamın da ahbaplarıydı. Buranın en saygıdeğer insanlarındandı, ailelerindendi. Biz onları çok iyi tanırdık. Onların bir minibüsü vardı. O gelir gider, toptancı haline gider, gelir, malzeme taşır. E, Yani yoğurtçu geçer. Onun dışında araba falan geçmezdi. Çünkü araba yok ki. Araba yok. Biz çift kale maçımızı rahat rahat oynardık. Çırçır'daki evimiz, Çırçır Caddesi'nin tam ortasında Uğurlu Apartmanı vardı. 15 daireli bir apartmandı. Bu apartmanı DP milletvekillerinden birisi yaptırmış. Herkes oturabilsin diye 60 metrekare, 65 metrekare, bir kısmında 80 metrekare, bir katlı 3 daire var. Arkası büyük bir şey var, deposu var. Önünde de çıkıntılı bir yer var. Yani her zaman bulunabilecek bir şey değil, böyle bol arsalı bir yer. 1957'de, 67'de babamlar Bursa'dan geldiler ailece. Ben 68'de geldim çünkü ortaokul sonunda imtihanlarımız vardı. Sene sonu imtihanları. Onu beklemek zorundaydım. Bir ahbabımın evinde orada kaldım. Babamlar benden bir sene evvel geldiler. 6 ay evvel geldiler. Ben yabancısı oldum yani buranın. Evimiz küçüktü. Annem ev kadını. İyi bir terziydi. Hatırlıyorum o zaman Nişantaşı'ndan, oralardan, buralardan zenginler gelir anneme diktirirlerdi. Anneme sosyete terzisi derlerdi. Bir de ucuz dikerdi. İnanın yarı fiyatına belki daha çok aşağısına dikerdi.
Hep gelirlerdi yani. Akşama kadar gelen giden şey olmazdı. Annem onlara habire çay demler, kurabiye yapar. Böyle geçerdi, onları hatırlıyorum. Babam da koltuğunun altında kitapları Fatih Camii'ne gider gelir. O zamanki meşhur hocaları takip eder. E, Biz de şeye giderdik. İşte İmam Hatip'e okurduk. İmam Hatip Lisesi'nde okurdum. Okula sabah gider, akşama doğru gelirdik. Biz de zannedersem çift gündü. O zaman derslerimiz çoktu. Hem meslek dersleri hem de fen ve sosyal dersler olduğu için bizde bir yarım günde bitmezdi. Galiba bir 6-7 saat sürerdi bizim şeyimiz. Öğlen tatilimiz olurdu. Teneffüsler 15 dakika falandı. Onun için geç gelirdik. Saat 4'te 5'te gelirdik. Anlatılacak çok şey var. Hocalardan, arkadaşlardan. Hocaların hangi birini anlatayım? Her biri kendine göre bir kıymet. Saim Erfem Hoca vardı mesela. Yani o zamanın derin alimi yani. Hocaların hocasıydı bize göre onlar. Ondan sonraki hocalar, ne bileyim, her dersin hocası kendine göre bir büyüktü yani. Yani öğrencilerimiz de seçme öğrencilerdi. Ahmet Şişmanlar falan hep bizden yetişti bunlar. Tayyip Bey yine bizim bir alt sınıfımızdaydı galiba. Ben onu pek görmezdim okulda çünkü koşa koşa gider, babam oğlum eğlenme bir yerde, gel derslerine çalış derdi. İşi gücü babamın ders çalışmak. Ben de oyunu çok seviyorum. Hemen geleyim de babam ikindi namazını kılacak, bir ders okuyacak akşama kadar, vakit var ikindi ile akşam arasında. Ben o vakitte mutlaka bir şey yapmam lazım. Ya mahalle maçı yapacağız, ya Texas Tomix peşine koşacağım, onları arayacağım, bulacağım, okumadığım sayıları getireceğim. Yahut da arka mahallede var, misketçi arkadaşlarım var, onlara misket oynayacağım. Mutlaka değerlendirmem lazım. Yani eksik hissediyorum kendimi. Bütün çocuklar böyleydik. Dediğim gibi de olurdu yani. Texas Tomix'in ben profesörüydüm. Mesela bana Texas Tomix satamazlardı arkadaşlar kolay kolay. Niye? Çünkü o kadar, bilhassa Texas Tomix'e çok odaklanmıştım. Ezbere bilirdim. Her biri 360 sayıydı böyle. Yani 5000 sayfa var. 5000'de o 10.000 sayfa. Hangisini baksam, hangisini teklif etseler, bu bende var ya, ben bunu okudum ya. Ya var ya okudum. İspat et bakalım derdi. Aç filan sayıyı, filan sayfasını. Bak Texas ne diyor, Tom Mix ne diyor, konyakçı ne diyor, profesör ne diyor, Rodi ne diyor. Şaşırırlardı böyle bana. Yani o derece bağlıydım. Herkesin fazla, bazıları çok iyi top oynardı mesela. Sonradan şeye girdiler, amatör takıma girdiler, sonra altyapılara girdiler falan. Herkesin böyle şeyi var yani, meraklı olduğu taraf var. O mahalleyi sormayın. Mahallede boş arsalarımız vardı. Boş arsada top oynardık. Voleybol böyle amatörce kurar, basitçe kurar. O da voleybol oynardık. Mahallede şöyleydi. Çok kıymetli insanlar vardı. Çok naif insanlar vardı. Kültürlü insanlar vardı. İnsanlara hocalık yapacak derecede böyle her şeyi bilen insanlar vardı. Böyle kibar davranırlardı. Bağırma çağırma yoktu. Ondan sonra babalarından bizi tanıştırırlardı. Onlar bize çocuk yerine koymazlardı. Bizden babama gelenleri babam öyle karşılardı. Böyle değişik bir hava vardı. Şimdi onu ben göremediğim zaman şaşırıyorum. Ya biz böyle bir hayatı mı yaşadık diyorum. Böyle bir hayatı mı yaşadık diyorum. Tek kırgınlığımız şöyle olurdu. Top oynarken mutlaka haftada 1 veya 2 defa birilerinin camını kırardık. O da derdi ki, o zaman kadınlar kızarlardı bize. Yapmayın, etmeyin, gene yaptığınız, kırdığınız falan filan. Ya bizi ödettirmeye kalkarlar ya babamıza, annemize gelirlerdi. Ödettirirlerdi bize. Bizi ödemeyiz demezdik. Çünkü suçlu biziz. Aslanlar gibi öderdi annemiz, babamız. Sonra içeride halimizi görürlerdi bizim. Cezamızı keserlerdi. Misket oynama meselesine gelince, misket oynayacak çok yer var. Boş arazi çok. Beni bazen misket oynatmazlardı arkadaşlar. Bu Texas Tomix olayında olduğu gibi. Niye biliyor musunuz? Ben bir misketi elime aldığım zaman 2 metre ötede de olsa öyle bir çakardım ki benim çaktığım yerde benim misket fır döner, çaktığım fırlar giderdi. Nereye gider Allah bilir.
Yani misketi çok iyi oynardım. Dedim ya herkesin bir şey. Futbolu o kadar beceremezdim ben. Beceremediğim için beni kaleci yaparlardı ekseriye. Kaleci kendimden isterdim ben. Benim becerdiğim alanlar başkaydı. Böyle hayatımız vardı. Yani size ben şeyi anlatayım, yoğurtçuyu anlatayım. Ee, Koca bir askı, sağında solunda tepsiler, tahta tepsiler, içinde teneke tepsi, alüminyum o zaman daha çıkmamıştı. Teneke saçtan koca koca tepsiler, içi silme yoğurt dolu. Yoğurtçu diye yukarıdan veya aşağıdan sokağa girdiği zaman caddeye mutlaka birileri hemen pencereye çıkar, yoğurt alacak. Kimisi çocuğunu gönderir, kimisi sepet sarkıtır. Sepetine yarım kilosu yarım kilo, bir kilo, bazen 2 kilo alanlar da olurdu. Hali vakti yerinde demek ki. Ondan sonra bazen iner ben alırdım. Mesela annem gönderirdi. O yoğurtçunun bir yoğurt verişi vardı. Hiç onu unutamam ben. Hala unutamam. Yere koyar, yüksek bir yere indirir omuzundaki ağırlıkları. Şöyle elinde sacdan parlak tenekeden yapılmış kalaylı bir şey vardı. Kocaman kepçesi vardı. O kepçeyle evvela şöyle yoğurdun üstünü bir geriye doğru ayırırdı. Ben derdim ki bu adam dürüst davranmıyor. Yani kaymağını niye vermiyor ya derdim. Meğer kaymağı herkese vermiyorlarmış. Kaymak isteyen müşterileri varmış. Onları ayırıyormuş falan. Neyse doldurur böyle. Şak diye bir keser. Oradan bir tane daha keser. Kasemizi doldurur. Biz hemen eve koşarız. Yani akşam yemeğini beklemeyiz. Mutlaka birkaç kaşık annemize şey yapardı. Yoğurtçuyu öyle hatırlıyorum. Bir de eşekçi katırcılar vardı ilk geldiğim zaman. Onların sağında ve solunda tahtadan kocaman 2 dolap olurdu. O dolapların içi teneke kaplıydı. Dolapların önünde şu kadar bir kapak olurdu. Böyle çeker açar onu, ne varsa onu alır satardı. Ben ilk zamanlar zannedersem somun ekmeklerine yetiştim. Tam hatırlayamıyorum ama şöyle yuvarlak somun ekmekler vardı. Fırından yeni çıkmış. Hangi fırından yaptırmışsa nar gibi kızarmış. Buharı açar açmaz hemen dışarı çıkar. Ekmekler vardı. Onları hatırlıyorum. Ama onlar sonra kesildi nedense. Başka bir mahalleye mi gittiler? Yoksa anlayamıyorum. Ama sucuları hatırlıyorum. Aynı katırcılar su satarlardı. Su damacanaları şöyle koca koca şeydi. Camdandı, kalın camdan. Bazen de böyle renkli cam hatırlıyorum. Yeşilimsi şeyler. Onlar herhalde antik oldu şimdi. Onları hatırlıyorum. Bir de sütçüler vardı. Sütçü güğümleri vardı tenekeden. 2 eline birer tane. Litreleri boynuna veya koluna asar. Yarım litre, 1 litre, 2 litre. Hemen gene yukarıdan seslenirler. Sütçü bana 2 litre ver, 1 litre ver. Çocuğunu gönderir, aldırır. Süt şeyinden çıkmadığı için zembinden şey yapar. Çocuk iner mutlaka veya kendi iner. Sütçüyü hatırlıyorum. Acaba diyorum sütçü eksik mi koyacak diyorum kendi kendime. Şimdi bir payı oluyor ya, dökülme payı. Biraz daha fazla koy falan filan diyordum ben, hatırlıyorum. Yok yok merak etme diyordu. Onu biz takviye ediyoruz. Sen merak etme diyordu. Biz helal bir babamızdan böyle gördük. Biz gramını şey yapmayız. Kendimize yedirmeyiz falan filan diyorlardı. O da o şekilde aklıma geldi. Zembilli Ali Efendi derken zembil kelimesi geçerken Zembilli Ali Efendi'nin evi var köşede. Biz oradan geçerdik. Yani caminin hemen batı tarafında aşağı doğru fazla değil bir 40-50 metre gidiyorsunuz. Zembilli Ali Efendi'nin türbesi var. Kendisi hayattayken türbe yok tabii ama Sıbyan Mektebi var. Evi de orada galiba. Hemen karşıda evde hemen karşısında. Ama kocaman bir evdi o. Hatırlıyorum eski püskü bir evdi. Tabii Zembilli Ali Efendi'nin bilmem kaç asır 4 asır evvel mi? Daha fazla belki. Evinden bir eser yok muhakkak ki. Ama hatırlıyorum bir 100-150 senelik bir ahşap bir ev vardı orada. Birileri oturuyordu muhakkak ki. Ailesinden biri mi oturuyordu? Tabii onu bilemeyiz ne zaman sonra. Sonra ev yıkıldı. Allah Allah dedim bu ev. Yıkılmadı. Kendi kendine yıkıldı doğru. Veya o zamanki birileri yıktı. Tamam yıktı. Ve yerine aynısını şu akademi binası gibi gıcır gıcır, çok güzel, eskiye çok benzeyen tertemiz bina yaptılar. Ay sevindim. Ben de sevindim. Herkes sevindi. Ne güzel bu ev yenilenmiş falan filan dedik. Ya aradan bir 5-10 sene geçti. O binayı da yıktılar.
Allah Allah dedim. Hayırdır inşallah. Acaba plana programa uygun bina değil de semtin özelliğine UNESCO korumasına uygun bina olmadığı için mi yıkıldı falan düşünürken yapılmadı daha. O şu anda bir arsa olarak duruyor. Önünü kapatmışlar. Ama zamandan, döneminden kalan o köşe, alttaki duvarlar duruyor. Yani o duvar o zamandan kalan bir duvar mı? Ki olabilir yani duvar en az 400 senelik, 500 senelik bir duvara benziyor. Zembili Ali Efendi zembilini sarkıtır, soru soracak vatandaş sorusunu sorar, zembilin sepeti için atar, o da çeker, o soruyu cevaplandırıp aynı sepetle aşağı indirir vatandaşın şeyine, fetvasını verir gider. Onun için Zembili Ali Efendi demişler. Aslında çok büyük bir alim insanmış. Kitaplarımızda zaten onu görüyoruz. Çok büyük bir insanmış. Yani padişaha da yakınmış zaten. O evi hatırlıyorum. O evin yani şu gördüğünüz akademinin caminin etrafındaki bütün evlerin %80'i eskiydi. Sonra bunlar yıkılınca yerine derme çatma binalar yapıldı. Yani onları hayal meyal hatırlıyorum yani. UNESCO şeyine girdikten sonra belediyemiz sağ olsun birçok binayı şimdi ele aldı. Onları eski görünümüne kavuşturmaya çalışıyor. Bizim Zeyrek Kitabevi'nde herhalde o binayı da yapacak. Onun dışında ben camiyi hatırlıyorum. Dediğim gibi caminin dışı da perişan, içi de güvercinlerin uçuştuğu bir yer. Belki 1960'lardan beri içine girilmeyen, herhangi bir tadilat olmadığı için yılan çıyandan vardı, ne vardı biz onun için. Ha köpekler affedersin girer çıkar havlarlardı. Birisi tavuk eti şey yapardı, beslerdi, içine girer çıkardı. İçerisi şeydi, eski döşemelerdi. Yani Bizans'tan kalan döşemelere benziyordu yani. Ne kadar eski bilemiyorum da. Ama orta dönemi hatırlıyorum. Halılara kaldırdığımız zaman hep renkli halılardı o zaman. Böyle şimdi makinalısı yoktu. Çok rutubetli cami ama. Kışın müthiş soğuk olur. Namaz kılmak için yani çok sabırlı olmak lazımdı. Halılara kaldırdığımız zaman bir şey gördük. Böyle geometrik desenli, dairesel ve üçgen geometrik desenli şeyler vardı, mozaikler vardı. Biz onu bilirdik. Ama caminin sağ tarafında asıl namaz kılınan yer, yoksa orta tarafında namaz kılardık. Onu şimdi orta tarafa namaz kılardık. Mihrap da oradaydı çünkü. Osmanlı zamanında yapılmış 250-300 senelik mihrap var şimdi. Çok güzel alçı bir mihraptır o. Ama sağ tarafına binde bir girerdik. Ama girdiğimiz zaman ne var şu zeminin altında diye bakmazdık. Aklımıza gelmezdi. Şimdi restorasyondan sonra biz görüyoruz ki o sağ tarafı boydan boya, baştan başa freskler var. Yani acayip yer döşemeleri var. Bizans'tan kalma o. O 900 yıllık yani o kesin. Ama şuna merak ediyordum ben hep. Merak ettim. Neden böyle aslanlar, kaplanlar, böyle canavarlar temsil edilmiş? Herhalde antik dönemden esinlenmişler. Onun için. Sonra camla kaplamışlar bir 30-40 santim yukarıda kalın camdan. Üzerine şimdi halı serilmiş. O mozaikler altta kalmış. Şimdi bakıyorum turistler geldiği zaman görevliler açıyorlar, gösteriyorlar. Ben de meraklı olduğum için arkadaş eşi dostu getiriyorum. Bak diyorum ne var burada? Bak nasıl bir yermiş burası? Öyle zannettiğim gibi bomboş bir yer değilmiş falan diyorum yani. Sonra burada filmler çevrildi. Çeşitli insan geldi filmler çevirdiler. Perdelerini kapadılar. İşte falan filan. Yani onu hatırlıyorum yani. Onları hatırlayabiliyorum. Çok iyi. Yani yoğurdu eksik olan, limonu eksik olan hemen gönderir. Oğlum filan hanımdan git. O der Sabiha Hanım'dan git. Annesi bir Sabiha. Sabiha Hanım'dan git de bir limon al, 2 limon al. Veya biraz yoğurt getir. Böyle kapılarımızı mitlemek yoktu yani. Böyle rahatlıkla şey olurdu. Komşu ilişkileri çok iyiydi yani. Kimse kimseyle kavga etmez. Ne bileyim. Komşunun çocuğu zaten bizim arkadaşımız. Babası da babalarımızın arkadaşı. İnsanlarımızın biz şimdi onlar yaşıyor olanlar 80-85 yaşında, 90 yaşında olanlar var. Bir de bizim görmediğimiz onların babaları var. Mesela bizim mahallemizin en eskisi diyebilirim ki Bayrakçı Gıda'ydı. Hemen Çırçır'ın başında. Babaları Ahmet Bey buranın en eski bakkalı. Yani geçen torunla konuştum.
Zannedersem 150 yıla kadar uzanabiliyor onun tarihi. Çünkü derdi ki bu bakkalın olduğu yerde çok eski bir konak var derdi, ev vardı derdi. O da 150 seneye varıyormuş. Ahmet Bey'i ben görmedim ama oğulları rahmetli Kenan Bey, Kadir Bey ve Kemal Beyleri gördük. Onları hatırlıyorum. Hatırlıyorum değil, beraberdik zaten. Onlarla çok samimiydik. Onlar bizim babamızdı, abimizdi. Biz saygı içerisinde onlarla konuşurduk. Onları hatırlıyorum. Bir de benim hemen dükkanın yanında radyocu Mehmet abi var. Şimdi 90 yaşını geçti o. Bu eski teyp ve radyoları tamir edebilen birkaç kişiden bir tanesi. Hala da öyle ama yaşlandı. Artık pek çıkmıyor. Başkalarına gönderiyor. Asıl tarihi o biliyor. Burada herkesi tanıyan o. Çırçır'da şeyde. Çünkü herkesin elektrik işine o koşmuş. Tek elektrikçimiz, radyocumuz oydu. Herkesin işine o koşardı. Herkesi o tanırdı. Şimdi Mehmet amca anlat bakalım biraz demişimdir zaman zaman. Biraz anlatır gibi olur. Yaptığı işlerden anlatırdı. Oraya tesisat çektim. Tesisat yetmedi. Gittim Karaköy'e gittim. Biraz daha kablo aldım falan filan. O kendi hayatını anlatmaya başlıyor. Ben orada ne kaparsam onu kapıyordum. Yani Çırçır Meydanı'nda bir de şey vardı. Yani o da Zeyrek içinde biliyorsunuz. Kahveci Yusuf Bey vardı. Kahveci Yusuf Bey vardı. Onun babası vardı. İsmini unuttum şimdi. O kahvede herkes giremez. Çocuklar giremezdik, gençler giremezdik. Yaşlarımız oraya girer, çay içerler, sohbet ederler. Ama orada kağıt, tavla falan filan olmazdı. Yusuf Bey zamanında da olmadı. Yusuf Bey çok prensipli bir insandı. Bir çay istediniz değil mi? Yani yabancı biri gelirse, bir çay daha verir misin? Diyene çay vermezdi. Bir çay daha müsaitseniz bir çay alabilir miyim? Gibi konuşmanız lazım ki size o çayı versin. Kibar bir adam yani öyle kendilerine şey yapmazlardı yani. Konuşturmazlardı. Bir muhtarımız vardı. Muhtar Fahri abi. Hemen onun karşısında çok disiplinli ve sinirli bir adamdı. Yani bir işinizi yaptıracaksınız mesela. Hemen öyle yaptıramazsınız. Oturmanız lazım, müsaade etmeniz lazım. Fahri Bey, müsaitseniz bir işim var demeniz lazım. Babam biraz itibarlıydı. Fahri vaizdi oldu. Severlerdi mahallede. Ama ben gidince hemen Necati Bey hoş geldin yavrum. Otur bakalım derdi. Ne istiyorsun derdi. Ama herkes bunu demezdi. Böyle eski dostlarının çocuklarına derdi işte bahsettiğim insanlara. En sonda sinirine sahip olamayıp böyle üstten konuşan bir cahil bir adama silah çektiğini bile söylediler. Bilmiyorum. Birkaç kişi onu bana bahsettiği için söylüyorum. Yani mahallemiz çok güzeldi. Çok güzeldi. Bir yarbay emeklisi vardı. Mahallemizin ilk muhtarı. Ondan evvelki muhtardı. Çok iri yarı bir insandı. Yemek yiyeceği zaman bir sofrasını gördüm ben onun. Sanki 10 kişiyi davet etmiş gibi. Koca bir masa. En az 20 çeşit yemekle doluydu. Tabakları koca kocaydı. Ben çocuk halimden şaşardım yani ona. Bu onu anlatırdım gülerdi. Böyle bir şeydi. Bunu söyleyeceğim. Hemen annemin karşısında şu anda restore edilmiş bir konak var. Orada Sultan Abdülhamid'in torunlarından Zehra Hanım otururdu. O da sepetini sarkıtıp sokağa pek çıkmazdı. Bizi çağırırdı oyun oynarken. Yavrum bana şunu alır mısın, bunu alır mısın diye parasını koyardı içine. Biz gider alırdık. Eskilerden hatırladığım bir o var. Annemin hemen üstünde bir konak daha vardı. Orada kimin oturduğunu hatırlamıyorum. Hemen altında bir konak daha vardı. Bunlar konak dediğimiz zaman koca koca bahçeleri var. Hem önünde hem arkasında. Bizim evin orada da, bizim annemin oturduğu apartmanda da gene bir eski konak varmış. Dediğim gibi DP milletvekillerinden birisi yaptırıyor. Ve arkasında Özvivek yayınları vardı meşhur. Bizim çocukluğumuzda okuduğumuz dergileri vardı. Onları yayınlayan matbaanın sahibi, yayın evinin sahibi. Bir gün girdim. Uf! Belki 50 ton kamyon dergi vardı orada. Böyle. Şaşırmıştım yani o derece. Meğer Türkiye'ye bütün dağıtım oradan yapılıyormuş. O hala depo olarak duruyor. Ali Bey'e gelelim. Şimdi Ali Bey bizim mahallemizin eskilerinden. Hemen caminin önünde. Önünde böyle önü büyük bir bahçesi.
E, Zannedersem o da ahşap bir evmiş. Büyük bir ahşap evmiş. Konak diyebiliriz. Onu galiba betonla sıvamışlar. Yani çimentoyla sıvamış ve boya yapmışlar. Badana yapmışlar gibi geliyor bana. Ama dışarıdan baktığınız zaman kocaman bir yığma ev gibi de görebiliyorsunuz. Sıvalı, badana yapılmış gibi. Bizim cemaatimizden de, mahallemizin de büyüklerinden de. Ali abi polis şeflerinden bir tanesiydi İstanbul'un. Burada otururdu. Ali abinin bir tarafı özelliği şuydu. Ali abinin bizim için özelliği şuydu. Benim için daha doğrusu. E, Kazım Karabekir'in abisinden onun babası o evi almıştı. Kazım Karabekir'in abisinden ve yeğenlerinden herhalde mirastan dolayı onlardan aldığını babam söylemişti. Bu olay herhalde 70-80 sene evvel olmuş bir olay. Kazım Karabekir, ben Ali Bey çağırırdı, ara sıra giderdik, çayını içerdik. Halice, Marmara'ya doğru oturur, balkonda çay içerdik. Orada konuşurduk tabii. En nihayet bana bir gün anlattı, hiç söylemezdi. Hocam dedi, biliyor musun babam bu evi kimden aldı dedi. Kimden aldı dedim. Kazım Karabekir'in abisinden aldı dedi. Allah Allah dedim. Dedim kendisinin burada bir hatıralar hiç yok mu falan. Olmaz mı dedi. Bu camiye bakan yarı bodrum bir oda vardı, büyük bir oda. O da hatırlıyorum, büyük bir odaydı. Orasında hep Kazım Karabekir'in kitapları dedi. Her şeyi ne ararsan oradaydı dedi. Yani şöyle bakıyorum da 25-30 metrekare bir oda doluymuş. Ne oldu onlar dedim. Kitapçı olduktan sonra bana bunu anlatıyor. Şimdi kitapçıyım ya, safım, hemen merak uyanıyor. Sorma ya dedi. Babam dedi bir gün dedi şeye çağırdı, bir hurdacı kamyonunu çağırdı dedi. Doldurdu onları götürdü. Ne yaptılar, nereye gitti bilmiyorum dedi. Eğer diyorum ki o zaman akıl edip de o hurdacı böyle bir o zamanın sahafları şeydeydi, Beyazıt'taydı. Oraya falan götürdüyse bunlar kurtuldu. Götürmediyse nereye gitti? Seka'ya gitti. Seka vardı o zaman. Trakya'daki kağıt fabrikaları o zaman daha açılmamıştı o, tahmin ediyorum. Yani yazık. Belki on binlerce evrak, fotoğraf, işte kitaplar ne oldu, nereye gitti? Ama piyasaya çıkmadığını biz tahmin edebiliyoruz yani. Gitti galiba kağıt fabrikasına gitti. Yani toplumda böyle bir cehalet var. Toplumun böyle bir tarafı var. Bu sadece İstanbul'da değil de galiba Türkiye'nin bütün vilayetlerinde, kasabalarında bu olmuş şeyler. Eski kurumlarında hep kütüphaneleri vardı kendine göre. Onları da tahmin ediyorum yani. Onların çoğu Seka'ya gitti gibi geliyor bana. Çünkü ben bir gün televizyonda, yine bir 30-35 sene var. Bir gün Seka fabrikasını anlatıyor bir kanalda. Galiba TRT1'di gene, başka kanal yoktu. Baktım insanlar böyle küreklerle bir havuz var, boyuna bir şeyler atıyorlar. Bir kepçe geliyor, boyuna koca bir havuz var, oraya bir şeyler atıyorlar. Havuza da buharlar çıkıyor. Gözümden gördüm ben bunu. Bir baktım orada yazma kitaplar var. Evet, yazma kitaplar havuza gidiyor. Dedim tamam o zaman her şey gidiyor havuza. Ben bunu bu dünya gözümden gördüm yani. Görenlerde mutlaka vardır. O gün TRT1'i kim seyrettiyse hatırlarlar. Ama ben bu meslek dolayısıyla, kitapça sahaflık mesleği dolayısıyla daha çok dikkatimi çekiyor. Geçmişe dönebiliyorum bu konuda. İşte böyle bir şey oldu. Yani toplumun hafızası maalesef yok oluyor. Yok olmuş zaten. Çoğu yerde yok olmuş. Allah'tan yani uyanık bir takım insanlar, akıllı bir takım insanlar kendi şehirlerine ait şeylerin peşine koşmuşlar. O şehirleri korumaya çalışmışlar. Onunla ilgili ne varsa toplamaya çalışmışlar. Bildiklerimiz, abilerimiz, kardeşlerimiz var. Onları bilebiliyoruz. Ama çoğunlukla galiba bu hafızanın peşine kimse koşmamış. Evet, çok şeyler ziyan olmuş yani. Mahallemizde tabii sünnet merasimleri olur. Nişan merasimleri olur. O zaman daha salonlar yok. Böyle salonlar, düğün salonları falan yok. Evlerde nikah kıyılır. Nişan yapılır. Eş dost çağrılır, yüzük takılır. Sünnet de öyledir. Çocuğun bir odası olur. Orada süslenir, püslenir. Orada yatarken eş dost gelir. Hayırlı olsun falan filan derler. Yatağın bakarsın yastığın altına da bir şeyler koyuyorlar.
Bize de öyle yaptılar. 5 lira 10 lira çok koyuldu. Böyle bir yani basitti yani. Öyle salonlar falan kim görmüş kim etmiş. Efendime söyleyeyim. Evimiz buradaydı. Sonra ben evlenince şeye taşındım. Hırkaya Şerif'e taşındım. Hırkaya Şerif de çok eskiler anlatıyorlar. Çok değişik bir yermiş yani. Hep eski binalar. Hırkaya Şerif Camii zaten başlı başına bir orada olay. Hemen karşıda Mesali Paşa Camii var. Sinan'ın yapısı. İçi çok değerli çinilerden süslenmiş. Kıymetli bir cami. E, Orada hemen onun yanında Koyunbaba Türbesi var. Koyunbaba Parkı var. Koyunbaba meşhur bir yer. Galiba onu kim yaptırmıştı? Hatırlayamadım şimdi de. Yani çok kıymetli bir aile yaptırmıştı. Bizim apartmanın olduğu yer, şu anda apartmanın olduğu yer, Nezihe Hanım'ın şu İstanbul Evliyaları kitabını yazan Nezihe Hanım'ın konağı varmış. Konağı varmış orada. Onun üzerine yapmışlar. Oradaki evlerin hepsinin altından su çıkar. Böyle senede bir defa arazöz gelir. 3 gün 3 gece bizden su boşaltır. Vatana doğru. Nereye gidiyor su bilmiyorum tabii. Caminin altından da bu su geçiyor mu geçmiyor mu bilmiyorum. Ama Sinan bunu nasıl düşünmüşse o cami yerinden bir milim oynamamış 500 seneden beri. Eğer altından o 40 çeşme suları o altından geçiyor da camiye dokunmuyorsa burada büyük bir mühendisi olayı var. Yok bunu görüp de camiyi biraz geri çektiyse o da gene güzel bir büyük görüş. Ben bizim mahalleyi bu kadarıyla tanıyorum. Gençliğimizde gittiğimiz yerler ders çalışmak için hafta sonlarında Emirgan Parkı'na giderdik biz arkadaşlarla beraber. Gayet sakindi. O zaman Emirgan Köşkü yoktu. Yani faaliyette değildi. Veyahut da yeni faaliyetteydi. Ama biz orada çay içemezdik çünkü gücümüz yetmezdi. Öğrenciyiz. Boğaz'da çalışmaya giderdik. Boğaz'da boş araziler vardı bir sürü. Karşılarda, buralarda. Böyle bakardım, hatırlıyorum küçük küçük tahta masalar, o tones sandalyeler, tahta sandalye, ağaç sandalyeler, mermer masalı şeyler, şak şak diye ses gelirdi bardağa vurdukça. Yani bu çok miktarda vardı. Şimdiki gibi oralar işgal altında demeyeyim de sahipleri değerlendirmemişlerdi demek ki. Boğaz'a baktığımız zaman hatırlıyorum, bu sahilden bakarsan Anadolu sahili baştan başa %90'ı yemyeşil. Ağaçlıklı ve yemyeşil. O taraftan bakarsak bu taraf ağaçlık ve yemyeşil. Yani şimdi bakıyoruz maalesef çatı. Kahverengi çatı görüyoruz. Sadece bazı yerlerde sit alanıdır nedir? Orada yeşillik kalmış. Yani Boğaz'a baktığınız zaman yani 1 kilometre, 500 metre yukarıya kadar yeşil görünürdü. Evet şimdi onu hiç göremiyoruz. Yüzmeye giderdik. Yüzmeye giderdik. Para vermeden yüzerdik. En temiz su oradaydı. Billur gibi suydu. Şimdi bilmiyorum biraz kirlenmiş midir. Serin serin suda dalağa çıkardık. Yüzmeyi iyi bilen arkadaşlar korkmadan giderlerdi. Bilmeyenler benim gibi olanlar da herhalde biraz fazla ileri gitseydik Eminönü'nden çıkardık. Ben korkumdan gitmezdim. Dolaşır gelirdim şöyle ama serinlememe yeterdi tabii. Oraları da böylece hatırlıyorum. Fatih'te bir tek sinemamız vardı. Renk sineması. Halıcılar Caddesi'nde. Oraya her hafta cumartesi günleri oraya giderdim ve yeni film gelirdi. Ben yerli film sevmezdim. Yabancı film severdim. Kovboylar falan western filmi sevdiğim için her hafta cumartesi yeni film gelirdi oraya giderdim. Bazı arkadaşlar ucuza gelsin diye bu Şehzadebaşı tarafında gelirlerdi. Oradaki sinemalar hatırlamıyorum yeni sinema mıydı neydi ismi bir şeydi. Ucuz sinemalardı. Yani 4-5 filmi aynı peş peşe gösterirlerdi. Aynı biletle. Tekrar ederdi filmler boyuna. Tekrar gelince çıkar giderdi onlar. Ben de bir kere denk geldim. 3-4 film seyredince bıktım artık. Sevmezdim zaten yerli filmleri. Yabancı film seyrettiğim için oraya giderdim. Bir de bizim Kıztaşı tarafında aşağıda Fatih Parkı'nın orada Fatih'te yan yana birkaç park vardır. Aradan cadde geçer. Birisi Fatih Şehitlik Anıtı'nın olduğu yer, eski bir Fatih Belediyesi'nin şimdiki İlahiyat Fakültesi binasının Marmara Rektörlüğü'nün olduğu park. Bir de Aksaray tarafında Bizans eserlerinin çıktığı o park. Onun karşısında kahveler vardı. O kahveler çok güzeldi. Üzeri sarmaşıkla kaplı, serin.
Bir de sulanırdı, serin serin gider orada ders çalışırdık. Hocalarımız o zamanın en kıymetli hocalarındandı. Yani hepsinin ismi aklıma gelmez. Ama arkadaşlarımız da bugün hepsi büyük yerlerde olan insanlar, büyük hizmetleri olan arkadaşlarımız oldu. Biz o şeyi seçmedik. Yani kitapçılığı demek ki sevmişiz. Gönül oraya kaymış. Benim arkadaşımın çoğu profesör, rektör, hepsi dekan. Şimdi görüşüyoruz, şey yapıyoruz. Hocalarımız çok kıymetliydi. Ne bileyim hangisini sayayım yani. İlahi Fakültesi'ne gittikten sonraki İslam Enstitüsü yani 1971'de girdim ben oraya. Yok 72'de girdim. 75 senesinde 75-76'da mezun oldum. O zamanki hocalarımız da çok kıymetliydi. Bekir Topoğluoğlu, Hayrettin Karaman. Onların da hocaları, onlar da kendi hocalarını öyle bahsediyorlardı. Yani şu vardı, Üsküdar'da Ali Efendi mesela. Ne bileyim, şimdi biraz çalışır gelirdim belki, onların çoğunu size sayardım. Ama aradan 40 sene geçti. Onların hocalarını sayamam. Ama kendi hocalarımdan çok kıymetli hocaları vardı yani. Meslek hayatım şöyle başladı. Okuldan mezun oldum. Babam dedi ki, oğlum dedi, benim emekli maaşım artık yetmiyor. 6 kişilik bir aile yetmiyor, evimiz de dar. Sen dedi, kendine bir iş ara dedi. Yani iş ara dedi. Gerekirse kendine bir ev kur, bir şeyler yap dedi. Efendime söyleyeyim. Hak verdim. Adamca da hak verdim. Çünkü 20 yaşına kadar her şeyimize bakmış. Anne zaten terzi. Biz konfeksiyonu falan bilmezdik. Her işimizi annemiz diker. Becerikli biraz dediğim gibi. Çorba para verirdik, çamaşıra para verirdik. Babam emekli maaşını alınca doğru ailece Sümerbank'a giderdik. Eminönü'ne. Sümerbank'tan ihtiyacı olan patiskayı kestiririz. Bayram geliyorsa kumaş kestiririz. Pantolon 1 metre 20 santim 10 santim kestiririz. Herkes kendine, ablam bir şey kestirir, kardeşlerim bir şey kestirir, annem bir şey kestirir. Perdeler yenilenecekse perde kesilir. Öyle perde yenilenmez. Annemin perdeleri 15 sene orada durur, o tül perdeler yer yer yırtılır. Annem onları diker. Öyle bolluk yok. Bolluk yok. Toptan alışverişimi yapar. Toptan kırtasiyeye gideriz. Babam nereye götürür şimdi hatırlamıyorum. Kalemlerimiz, kalem tıraşlarımız, defterlerimiz alınır. Bir daha bir şey alınmazdı. Çok kıymetli kullanılır. Kalem şu kadar kalınca kadar kullanacak. Silik bu kadar kalınca kadar kullanacak. Öyle israf yok. Zaten israfsız yaşayabilsek inanın yani her birimiz 2 aileye bakarız. Bugünkü bollukta. Ama insanlarımız çok israf. Çok müsrifiz. Yani her çıkan modayı aldığımız zaman buna hiç para da yetmez, hiçbir şey yetmez. Yani her çıkan üretimi eğer alacaksak buna hiçbir şey yetmez. Ben etrafıma bakıyorum. Her ay yeni bir şey alıyorlar. Ben kendi evimden şey yapıyorum. Eşim de öyle. Meraklı olduğu her ayakkabı alıyor. Her elbiseyi alıyor. Yani biriktirmesi gereken, toplama belki harcanması gereken paralar böyle şey yapılıyor. Hayat böyleymiş. Yok ben kabul etmiyorum. Hayat öyle değil. İsrafı kestiğimiz zaman hayat çok daha güzel olacak. Bunu ama ülke çapında düşüneceğiz. Şimdi babam hastalandı. Şeker komasına girdi. Oğlum dedi bana söyleyebildiği kadar. Bak dedi şu kütüphanemi görüyorsun. Bayağı kitap vardı şu dolabı dolduracak kadar. Bunları sat da dedi. Beni bunlardan kaldır dedi. Allah Allah. Ben o zaman uyandım. Ne demek bu kaldır ya? Eyvah dedim. Babam gidiyor mu yoksa? Başladı gözlerim sulanma. Yok sulanmasın dedi. Emir hak vaki olacak yakında dedi. Çağır dedi. Sıtkı abine haber verdi. Sıtkı da babamın yeğeni. İlahiyat'ta şimdi profesördü, rahmetli oldu Kabe'de. O zaman dedi ki ben o zaman dedi Bilal Bey'i çağıracağım. Bilal Bey de sesi dehşet. Okuduğu ezanlara can dayanmaz. Yaptığı müezzin, okuduğu mevlütlere, Kur'anlara can dayanmaz. Nuri Osmani'nin müezzini. Sarışın bir abimiz. Meğer sahafmış aynı zamanda Sahaflar Çarşısı'nda. Onu getirdi. Çok iyi para verdi. Bakın babam oturduğumuz evi o Çırçır'dakine 32 bin liraya aldı. 30 bin liraya aldı. 2 bin lira da tapu masrafı 32 bine mal etti. Sadece o kitaplara geldiler 32 bin lira para verdiler. Ama ne zaman? İşte 15 sene sonra. Aradan bir 15 sene geçmiş.
Herhalde o paraya bir ev alınmazdı da zannediyorum. Gene bir 100 bin lira falan oldu o evler çünkü. Ama gene küçük bir ev alınabilir gibi geliyor bana, bilmiyorum. O kitaplar demek ki çok temizdi kitapları, ciltleri de güzeldi. Eski tefsirler, şunlar bunlar, bir kısmı Osmanlıca. 32 bin lira gibi para verdi ve bu parayla biz çok işimizi gördük. Annem o eskiyen koltuk üzerini değiştirdi, perdeleri değiştirdi. Ne bileyim çok işimize yaradı. Ondan sonra ben dedim kendi kendime, ya dedim bu kitap para ediyorsa ben dedim bu iş yapamaz mıyım dedim. Şimdi yani bir yerde memur olacaksam bu memurun işi bana yetmeyebilir dedim. İşte eski kanaat yok ya. Kafamız bizim de uçuklarda. Bir televizyonumuz olsun, belki bir arabamız olsun gibi düşünüyorduk ki maaş bize yetmez diye düşünüyorduk. Açtım, eşe dostu açtım. Dediler ki o bakkalı Kemal amca bana dedi rahmetli. Dedi ki ya dedi gel bizim dükkanda çalış dedi. Sana bir bakkal dükkanı açalım dedi. Pardon. Açarız dedi. Boş vakitlerini değerlendirsin dedi. Ben dedim yapamam. Benim işim değil dedim Kemal amca dedim. Hiç unutmuyorum o sözünü. Biz sana müşteri göndeririz dedi. Yok yok dedim. Yakışmaz bana dedim. Sonra bir baktım bizim mahalleden hurdacılar geçiyor. Hurda arabalarında kitaplar var. Bu civarlarını topluyorlarmış. Allah Allah dedim. Benim babam da kitapları sattık, para etti ya dedim. Bunlar da kitap dedim. Bunlar para etmez mi dedim. Başladım onlardan kitap toplamaya. Topladım annemin evinin bir odasına. Bunları yığdım. Zaten 2 odamız var. Odanın şekli değişti. Birisi misafir odası, benim kitaplarım, birisi de yatak odamızdı. Ben de sofada yatıyoruz falan. Allah Allah, kitaplar dağ gibi oldu. Annem dedi ki, olmadı bu iş değil. Bu kitapların kurduğundan, tozundan biz rahatsız olmaya başladık. Git kendine bir depo gibi bir dükkan tut dedi. Aradım neyse şimdi eski dükkanın olduğu yer, şimdiki dükkanın 70 metre. Ya Zeynep'in 100 metre ötesinde bir dükkan, depom var. Bilenler bilir. Oraya yığdım kitaplarımı. Oradaki bakkal, bitişte bakkal vardı. Sahibi Almanyalı dedi. Burayı tutar mısın? Bu boş dükkanı tutar mıyım ben dedi. Tutarsın dedi. Sahibi Almanya'da dedi. Dedim evvela kereste mereste var onun için. Kereste dedi, su bastı dedi. Yukarıdan su bastı, kereste de ıslandı. Keresteci buraya boşaltacak dedi. Meğer yukarıda bacadan bol miktarda yağmur giriyormuş. Duvarlardan sızan sularmış onlar. Bir de alçakta olduğu için su basmış. Ben o dükkanı tuttum. Aradım buldum ve adamcağız bana bak dedi sen ev alasın diye sana dedi hoca dedi. Bu dükkanı 15 liraya kira vereceğim bana dedi. 25 sene 15 lira. Ertesi sene 17,5 oldu. Ertesi sene 20 oldu. Ertesi sene 25 oldu. Gele hala 1000 lira o kira 25 sene sonra. Sağ olsun üstte 80 metre yok 70 metrekare üstte yok pardon 50 metrekare üstte 80 metrekare aşağıda 130 metrekare bir yerde. Sırf ev alayım diye bana oraya böyle ucuz, yıllarca ucuz verdi. İlk defa kiram 3.000 lira olacak şimdi. Kadıncağız da yaptı artık o kadar ucuz olmaz dedi. Ben de kabul ediyorum dedim. Çok kitap aldım. Çok kitaplar aldım ben oradan. Çok meşhur insanların, hocaların kitaplarını aldım. O zaman inanır mısın kamyonla kitap geliyordu. Telefon ödüyorum kamyon dükkanıma gelirdi yıkardı yani o derece. Pek gezmezdim yani. Gezdiğim zamanlar da olurdu da. O hurda arabacılardan toplaya bu işleri hurdacılarda galiba bulabileceğimi düşündüm. Meğer hurdacıların bir kısmı hurda depoları varmış. Gidip oraya satıyorlarmış. Onlar da kiloyla veriyorlarmış. Ama ben kilo hiç yetişemedim kiloları. Ben geldiğim zaman taneyle satıyorlardı. Yani gene de ucuz alıyorduk yani Allah var. Ucuz alıp ucuz satıyorduk. Biz ikinci eliz çünkü. Yani matbaadan yeni çıkmış kitap bugün 10 liraysa biz 1 liraya alacaktık. Alıp 3 liraya 5 liraya satacağız. Mecburuz çünkü. O kitap mutlaka bir tarafından bir kırışıklık vardır. Yani matbaadan çıktı gibi olmaz. Ve ben bu işi sevdim. Gezmeye başladım her yeri. Benim kitapçı olduğumu bilen eş dost bana kitap temin etmeye başladı. Benim babamdan kalan, benim dedemden, annemden kalan kitaplar derken çevre edindik. Ve 25 sene orada kaldım. Sonra orası yetmeyince yer aramaya başladım. Bir arkadaş dedi ki bana burada bizim Mustafa diye bir arkadaşımız var. Kuşçu Mustafa deriz. Mahallemizin kuşçusuydu o. Çocukluktan beri babası benim dükkanım olduğu yerde bakkaldı. Aynı zamanda boş vakitlerinde bakkallık yapar eşinden beraber bu caminin müezziniydi. Onu da söylemiş olayım. Oğlu da kuşçuydu Mustafa arkadaşımızı.
Ama kuşların dilinden çok iyi anlıyor. Dünya kadar güvercini var. Evin çatısında bir yer yapmış. Kafesler, alanlar yapmış. Hala döndü. Tekrar eski işine döndü. Şey yaptı. Kendisi emekli olduktan sonra şey olarak, hobi olarak bu işe tekrar döndü birkaç seneden beri. Görüşüyoruz, konuşuyoruz. Ha, yer yetmeyince, öbür dükkan bana yetmeyince dedi ki Mustafa, hocam dedi, madem öyle diyorsun, gel bak dedi, benim dükkanın bir bölümü, 3 bölümden meydana geliyor bu dükkan. Bir bölüm boş dedi. Filmcilere, burada film çekmeye başladı ya, filmcilere malzeme satan, masa sandalye, halı satan birisi varmış meğer. Kiralayan neyse. O bu işi yapamayınca gel dedi, sen gir. Dedim orası bana yetmez dedim. Ben dükkanı oraya taşıyacağım. Taşımam lazım. Burası bana yetmez, burası depo olsun dedim. O zaman dedi eczacı da boşalttı, oraya da sana verelim. Dedim bir de altta var dedim. Orası konfeksiyoncuydu, çok gürültü yapıyordu. Orayı da sana verelim dedim. Üçünü birden bir parayı anlaştık. Oraya tuttum. 12 seneden beri güzel bir şekilde gidiyoruz. Hevesimizden bir şey kaybetmeden gidiyoruz. Allah ne verirse yani ne yapabiliyoruz? Kültüre, ilme hizmet edenlere biz de hizmet etmiş gibi oluyoruz. Bu arada geçimimizi sağlıyoruz. İslam Enstitüsü'nden mezun olduktan değil, İslam Enstitüsü'ne girdikten ertesi sene 2. sınıftayken imtihanlara girdim. Beyoğlu Müftülüğü'nde, Beyoğlu Müftülüğü'ne bağlı set üstünde Ömer Avni Camii vardı. Oraya imam olarak tayin oldum. Bir sene orada kaldıktan sonra bu mahalledeki büyüklerimiz beni buraya istediler. Bu camide 24 senede, 23 senede bu camide görev yaptım. Bir girdim bir daha çıkmadım. Yani bırakamadık. Evimiz burada, eşimiz, dostum, herkes burada, cemaatimiz burada. Şeyh Süleyman Camii de aynı Molla Zeyrek gibi çok perişan haldeydi. Hani fazla gidemiyorum, çok perişan haldeydi yani. Tuvaletlerini, şadırvanını anlatamam yani. Çünkü neden? Bir çivi bile çakamıyoruz. Müracaat yapıyoruz vakıflara. Oraya daha sıra gelmedi deyip duruyorlar. Bir türlü el atmadılar. Benden sonraki arkadaşlar da çok gittiler ama bir türlü faaliyete geçmedi. Kısmet değilmiş. İşte UNESCO korumasını aldıktan sonra bu camiyle beraber tam 5 sene süren bir restorasyondan sonra bugünkü hale geldi. Yani hayal bile ezemezdik bu mahallenin insanları o caminin, Şeyh Süleyman Camii'nin bu hale geleceğini. Şeyh Süleyman Camii aynı burası gibi rutubet, kışın çok soğuk olur, yazın serin. Herkes birbirini tanıyan, seven insanlardan meydana gelir. Minaresi yoktu. Bir minare bir direk vardı, hoparlörü vardı. Pardon, daha hoparlör teşkilat da yoktu 1970'lerin başında. Verdimenler çıkar, orada bağıra bağıra ezan okurduk. Benim sesim gür ve güzel olduğu için yetiyordu. Müezzinin sesi de maşallah kısa boyluydu ama çok gür bir sesi vardı. Etrafa duyuruyorduk. Niye duyuruyorduk? Etrafta gürültü yok ki. Araba yok. Araba yok. Herkes her vakit duyuyordu. Sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı rahat rahat duyuluyordu. Sonra mikrofon gelince, ki mecburen geldi çünkü araba sayısı artınca biz duyuramaz olduk. Müezzinim Allah rahmet eylesin çok iyi bir insandı. Kışın erkenden kalkar, sabahın köründe, 5'inde o böyle bir teneke vardı. Sonra muşamba oldu. Bir saç tabamız vardı caminin. Onu yakar, hazırlar cemaate ısıtmak için. Sonra cemaat gelir. Eski bina rutubetli olduğu için diyorum hani kışlar çok soğuk oluyor. O caminin sobanın etrafına toplanırdık. Orada evvela ısınırdık. Sonra ezan okunur, namaza dururduk. Yassılarda da böyle okunur. Kışın yassılarda da sobayı yakardı. Bazen gündüz, öğlen veya ikindi de yakardı. Hatırlıyorum. Kuyumuz vardı. Kuyudan su çeker, abdesti ondan alırdık. Sonra çeşmeler yapıldı. Kuyunun suyu motora bağlandı. Musluklara motor suyu verildi. Sonra ondan da vazgeçildi. Şehir suyu verildi. Hemen önünde bir kabristan var. Bir 150-200 metrekare. Çıkçır kabristan işi diyoruz biz. O kabristanın hemen o şadırvanın abdest aldığımız musluğun arkasında nasıl söylesem 1,5 metre eninde 2 metre boyunda 2 tane şey vardı. Sarnıç, testi yani ne diyorsunuz ona? Sarnıç vardı topraktan. Sular oraya birikiyormuş. Oradan veriliyormuş biraz da. Yetmediği zaman yağmur suları kuyudan çekiliyormuş. Onun caminin hemen karşısında Çıkçı Çeşmesi var. Çıkçı Çeşmesi meşhur bir çeşme. 200 sene evvel yapılmış. O tabelasını ben okudum da şimdi fotoğrafını çekmediğim için size okuyamam.
iki asır evvel yapılmış çeşme. Oradan bazılarımızın abdest aldığını hatırlıyorum. Bazılarımızın suyu çok tatlıydı ama. Bazılarımızın işte tesisini getirip doldurup götürdüğünü hatırlıyorum. Bazen de o katırcılar, at arabaları gelir hayvanların orada sulardı. Aynı zamanda yalaktı. Biriken sulardan veya yeni suyu galiba dolduruyorlardı. Hayvanlar veya da o su pis olduğu için herhalde yalak olarak çalışmıyordu. Zannedersem dolduruyorlardı kaplarını. Hayvanlara orada öyle o şekilde su veriyorlardı. Galiba öyle oluyordu. Sonra Ali Bey amca vardı. Gene Çırçır Meydanı'nda Yusuf Bey'in kahvesinin bitişiğinde onun da konağı Ali amcanın polis Ali amcanın konağı gibiydi. Hala film çevriliyor orada. Fatih Belediyesi şu anda orayı yeniledi, çok güzel yaptı. Ali amcanın arkasında havuzlu, mermer havuzlu bir bahçesi var. Hala da var galiba. Götürür beni ara sıra oradan çay içirirdi. Dedi ki sen dedi buranın kuyunun suyunu içtin mi dedi. Kuyusu da vardı. İçmedim, bir içeyim bakayım dedim. Böyle bir su olmaz yani. Dünyada bu kadar lezzetli, tatlı, haris bir su olamaz. Kızına sordum Sema ablaya. Sema abla ne dedim, o suyun durumu ne? O sorma dedi. O suyu her şeye karış dedi. Ne tadı kaldı ne tuz dedi. Hiçbir şey kullanmıyoruz onu dedi. Evi de kapıları vitraylı. Hala da vitraylı. Bu konak bana Tiyezem'den kaldı dedi. Tiyezem'den, Erzurumluydu o da. Tiyezem'den kaldı derdi. İcra memuruydu o da. O da ekabelerden de. Çok meraklıydı. Aman ben camiye ona müsaade edeyim de Ali amca bugün sen kıldır. Hadi diyeyim de o da dört köşe olsun defter. Biraz da bilgili insan. Ben huyunu bildiğim için gelirdim camiye. Ali amca geçiver ya derdim. Hemen sarı cübbeye giyer geçerdi. Çok severdi. Bir de bizim Mizbah abimiz vardı, terzi. O da müezzini çok sever. Ama 50 sene hizmet etti buraya. Bizden evvel gelir, gerekirse caminin sağını solunu toparlar, ezanları okur, camiyi kapatır. Yani çok hizmeti oldu. Müezzin Ercan abi de, Mustafa Ercan abi de, o da çok sevdiğimiz bir abimizdi. 26 sene görev yaptı. Bir kere cami ne geç açıldı, ne ezansız kaldı. Ara sıra binde bir olur. Trafikten falan gecikme olur. Cemaatten birine bir anahtarı verilir, güvenilen birine. O gelemediği zaman açar. O her zaman olur, her yerde olur. Ama o müezzin kardeşimiz, abimiz bir kere bile camiyi geç açmadı. Bir kere bile camiyi başkasına kapattırmadı. Böyle bir enteresan abimizdi. Ondan evvel bir müezzin vardı. Aldena Koca. Yanakları kırmızı. O da 90'ına 100 yaşına yakın vefat etti. Onu herkes anlatır. Şimdi öyle bir sözü geçerli bir nüfuzlu bir insan ki mesela mahallede yani dedik. Mesela diyelim ki hadi diyor bugün karşıya geçeceğiz. Vapura bineceğiz. Eminönü'ne gidiyorlar. Geliyorlar, vapur açılmış. Birkaç metre açılmış. Kaptan bakıyor ya, ne kadar açıldı diye bakıyor, kontrol ediyor. Kaptan işaret ediyor. Hoca diyor, işaret ediyor diyor. Nasıl bir hocaysa. Al dene hoca. Vapur gelir, binerler, karşıya geçerler. Para mara vermez. Tabii. Mesela birisi anlattı, o Mizbah abi anlattı da o Yusuf abinin kahvesinin önünde çıkarmış vakit namazından sonra. Karnı aç değil mi? Birisine der ki oğlum bana git Kemal Bey'den yarım kilo yoğurt al. Bir kepçede şeker doldur. Bir de yarım ekmek getir, ben onu yiyeceğim. Boğazına da çok düşkün. Onu oturur, yoğurda karıştırır. Güzelce afiyetle yermiş. Yani mesela bir işin olacak devlet dairesinde değil mi? Nüfuzun yok. Ama acele. Nikah alacaksın, nikah söz alacaksın değil mi? Gün veremiyorlar. Ne yapıyor? Yapıyor. Bir şekilde nikah seni istediğin güne aldırıyor. Nikah gününü, nişan günü, nikah günü aldırıyor yani. Böyle sözü geçer. Yaşlanınca ona bir huy geldi. Kimi rastlarsa tanıdığı ama oğlum beni şu Fatih'e çıkar derdi. Zannederdi ki koluna girer çıkaracağız. Öyle değil. Senin koluna girer sana asılırdı. Kendisi yorulmasın diye asılırdı. Bir gün bana da asıldı. Zor yürüdüm yani o genç halimden. Fatih Camii'ne götürdüm onu. Fatih Camii'ne babam sabahleyin götürür. Bir kere İmam Hatip'te okuduğumuz için sabah namazına kalkarız. Alışmışız zaten. Kendimde uyanırız yani. Ya da uyanamasa babam uyandırır. Beraber giderdik. Ama o zaman da çok değerli hocalar, müezzinler, efendiler vardı. Sabah namazı eda edilir.
Ondan sonra İnna Fetâhnâ suresini okurdu. Müezzinlerden bir tanesi. O okumaya yakın meşhur hocalardan biri gelir, vaaz ederdi. Aklıma gelen hocalardan hangisi? Sadrettin Hoca vardı. Herkes tanır. Bütün Türkiye tanır. Hocaların hocasıdır. Aksay Hoca vardı, Konyalı. Çok derin bir alimdi. Haç'ta bir olay olmuştu. Sıkıştı, rahmetli oldu o Mina'daki sıkışma sırasında. Daha bir sürü hoca vardı. Ali Özek hocamız vardı. İlahiyat'ta hocamızdı. Babamı da çok severdi. Babamı da çok severdi. Yani benim hocalarım, babam da gider ders okurdu Fatih Camii'nde. Ondan sonra 2 rekat işrak namazını kılar gelirdik. Gelir kahvaltı yapar, hemen okula giderdik. Bir gün okula geç kaldım. Kemal amca dedi ki, gel dedi, senin bizim minibüs var. Minibüs de o yıllarda, 70 yılların başında mahalledeki tek araba. Bir de birisinden galiba Dodge mu, Ford mu bir eski model bir arabası vardı. Başka araba hatırlamıyoruz. Bir de kömürcü Remzi abinin bir arabası vardı. Onu sonra anlatırım bir ara. Dedi ki bana hemen minibüse atlayalım, gidelim yetişelim dedi. Yokuşlardan, bokuşlardan beni yetiştirdi okula. Uyuyakalmışım şeyde. Kahvaltıdan sonra yatmışım ne olmuşsa. O iyiliğini hiç unutmuyorum. Kömürcü Remzi abi de şu. Şimdi eskiden bütün Türkiye'de, şehirlerde kok kömürü yakılırdı biliyorsunuz. Kok kömürü vardı ve meşe odunu yakılırdı sobalarda. Bunun dışında bu kok kömürü sonra kesildi. Herhalde sanayide mi kullanıyorlar, ne yapıyorlar? Lignit kömürü devreye girdi. Lignit de çok is yapıyor diye ağaç kömürü. Bu Trakya tarafında, Karadeniz tarafında ağaç kömürü yatakları vardı. Remzi amca oradan 10 ton, 15 ton kömürü yükler, çırçıra yukarıdan girerdi. Ama onun girdiğini nasıl anlardık? Onun bir eski model kamyonu vardı. Acayip gürültülü çalışırdı ve acayip yağ yakardı. Dumana boğardı, ise boğardı bütün mahalleyi, sokağı. Remzi abi geliyor. Remzi abi, fazla kömürün var mı? 2 ton, 1,5 ton hiç olmazsa. Şu anda yok. Siparişten aldım. O zaman bana hemen yaz. 2 ton yaz, 2,5 ton yaz. O seneyi çıkaracağız 2,5 tondan. Tamam, hem bir defteri vardı, kağıt vardı. Defteri böyle pis bir defter yani. Hemen senin ismini cismi yazar. O gün parasını alacağım derdi falan. Aradan işte 1 hafta en fazla geçerdi. Senin kömürün gelirdi. Biz kömürü kaldırım kenarı yıkar. Kömür kıranlar vardı. Ama 10 liraya kırıyorlar. Hatta 20 liraya kömürün çoksa. Babam derdi ki oğlum param yok. Git kömürü kır. Balta aldı bana. O kömürü ben kırar. Apartmanın altındaki kömürlüğe yıkardı. Kömürde en fazla 2 ton alıyor. Ondan sonra o zaman 2 ton alırdı. Fazla alamazdı kömürü mesela biz. 2 tonluk şeyimiz oldu. Ardiyesi kömürlüğü büyük olanlar 3 ton 4 ton alanlar da vardı. Ben taşırdım. O balta ellerimi yaralardı icabında. Yani öyle hammala verecek paramız falan filan yok. Dedi ki kanaatle geçindikten sonra biz 4 çocuk okuttu babam. 4 çocuk okuttu kanaatle. Bu kanaati öneriyor muyum ille zorda? Hayır, onu demek istemiyorum. Ama yani mecbur kalıyorsanız dürüstlük içerisinde kanaatle yaşayabiliyordunuz. Ben bunu gözümden gördüm. Yani şu anda babam o parayı alsaydı veya bizim aldığımız maaşları alsaydı geçinebilir miydi bilmiyorum. Ama şimdiki insanlar bu paraya geçinemiyorlar. Benim yeğenim onun bir örneğidir. Geçinemiyor. Evet. O zamanki bereket mi vardı? Bir şeydi yani. Evet. Ve kilo alırdık biz. Pazara giderdik. 2 kilo portakal, 1 kilo mandalina, 1 kilo elma, 1 kilo armut. Şimdi öyle yani alınmıyor yani. Pahalı olduğunu söylüyorlar. Yani sebzemizi öyle doldururduk. Hatta küfeci tutardık. Küfeci getirirdi yani. Yani fazla para harcamadan döner gelirdik. Hatta taksitle, Kemal Bakkal amcalardan biz taksit alırdık. Babam maaşını alır icabını onlara teslim ederdi bazen. Aldığım kadarını yaz derdi Kemal Bey. Artarsa o ayın sonunda bana ver derdi. O da bizim kasap paramız, işte ayakkabı paramız bir şey olurdu. Yani fakirlik biraz ateşten gömlek ama yani zevk vermeye başlamış sanki insanlara ya. Böyle zevkli gibi geliyordu yani. Yani azla kanaat etmenin de bir zevki var. İsrafsız yaşamanın da bir zevki var. Yani böyle arabalara verilecek bol bol paralar, yazlıklar, seyahatler falan filan bunlar tabii yok. Peygamber Süleyman Efendi camide görevli emekli olduktan sonra
Artık biriktirdiğim kitapları satmak için işte o eski dükkanı tuttum. Memnuniyet durumum gayet iyiydi. Hafta sonları benim izin günümdü. Gider işte şeye giderdim, gezerdim yani. Alır başımızı Emirgan'a giderdik. O Horho'daki kahveye arkadaşın giderdik. Yaz ise şöyle bir 15 lira, 3 arkadaş mesela. 15 lirayı bir ara getirdiğimiz zaman 5'er liradan 15 lirayı bir araya getirdiğimiz zaman trene yürürdük Yeni Kapı'ya. Treni 50 kuruş veya pasomuz vardı belki 25 kuruştu. Florya'ya gider, orada denize girerdik. Deniz kabini 5 liraydı. Kalan 5 liraydı veya 8 liraydı neyse adam başı yarım çeyrek ekmek, kaşar ve salam yapıp öğlen yemeği bir de kola alırdık. Öğlen yemeğini orada yerdik. Akşama kadar durduk. Yani her gün denize giremezdik. Yazlığımız yoktu. Ondan sonra zevkini iyice çıkarırdık denizin. Sabah 10'da giderdik. Akşam 5'e doğru en çok kalanlardan biriydik yani. Mesleğe başlarken aldığım ilk kütüphane işte hurdacılardan topladığım, geçen arabacılardan aldığım kitapların dışında Bozanoğlu ailesi var. Meşhur kebapçı ailesi. Onların enişteleri Hikmet Bozanoğlu Edebiyat Fakültesi, Dil Tarih Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı'nda profesörmüş. Bizim Abdullah Karataş diye bir abimiz var. Çok eski kitapçıdır. Kendisi hayatta şimdi zaten. Dedi ki böyle böyle Hikmet Bey'in kütüphanesini alır mısın? Alırım tabii dedim. Bir kamyon kitabı 70 bin liraya aldım geldim. 70 milyona pardon. Yoksa 70 bin liraya mı aldım? Galiba 70 bin liraya aldım. Daha milyon çıkmamıştı. Sonra milyonlara gitti. Tekrar bine döndük ya. O zaman binlerdi. Aldım geldim. Kime satacağım bunu ya dedim. Annemin evi doldu. Annemin evinde doldu annemin bir odası ya. Annem dedi ki git kendine bir şey bul. Ondan sonra aradım. O yandaki eski dükkanın yanındaki bakkal vasıtasıyla Almanya'da amcayla konuştum. Ve o dükkanı tuttum. Hemen kitapları oraya aktardık. Sonra kime satacaksın Abdullah Bey dedi. Hiç bilmiyorum dedim. Ben bugüne hep topladım dedim. Kimi satacağımı bilmiyorum dedim. Bir Zakir Hoca diye bir arkadaşımız var. Yine sevdiğimiz bir arkadaşımız. O birkaç kitapçıyla tanıştırdı. Bulduklarımı onlara gittim sattım. Ama bu seferki hayli külliyetli olduğu için bir kamyonet doldu yani. Abdullah Bey dedi ki şey var dedi. O gelsin mi dedi. Meşhur şey var. Beyazıt'ta kitapçılar çarşısı var ya. Beyaz Saray. Beyaz Saray'da Enderun Kitabevi sahibi var. İsmail Bey. Büyüklerimizden de çok meşhur. O geldi dedi. Hocam dedi ne istiyorsun bana dedi. 100 bin mi 80 bin bir şey istedim. Fazla istemedim. Az bir kar edeyim. Ticarete başlayacağım. İlk kar bana yeter dedim. Az para değil. Yok buraya 70 bin lira veririm dedi. Hocam dedi 70'i ben aldım dedi. Bir nakliye parası verdim. Olsun dedi falan filan. Demek ki öyle bir düşünce demiş. Demek ki belki o kadar para ediyor en fazla kitaplar. Benim nazarımda daha fazla ediyor gibi geliyordu ama neyse ben vermedim. Vermedim. Raflar yaptırdım. Raflar aldım. Oraya kitapları dizdim. Beni tanıyan müşteriler başladılar gelmeye. Müşterinin almadıklarına kitapçı, o zaman tanıştırıldığım birkaç kitapçı vardı. Onları götürüp satardım. Allah sata. Bu ayda geliyordu o zaman. Çok kitap geliyordu. Çok kitap geliyordu. Mesela beni bir yerden çağırdı bir hurda deposundan bir arkadaş. Şimdi o depoların hiçbiri kalmadı. Kalmadı artık. Evlerden ne gelirse geliyor yani. Veya mahalle arasında kim ne getirse getiriyor yani. Ben Allah'tan zamanında çok toplamışım da. Bir gün bir hurdacı çağırdı beni. Baktım böyle koca bir şeyler var. Buzdolabı kolleri var. Veyahut da çamaşır makinesi kolleri var. 4 tane o kollerden var. Tıka basa şey dolu. Texas Tom Mix, bu çizgi roman dolu. Zagorlar, magorlar tertemiz böyle dolu. Bunları kilosunu kaçtan alıyorsun bana diye sordu. Allah Allah dedim. Kilosuna mı dedi. Peki dedim. Ama dedim ben bunları para ettiğini bilmiyorum dedim. Bunlar para ediyorsa ben satamam bunları dedim. Benim işim değil dedim. Bunlar dedim ben almam dedim. Sen alacak birisi varsa ona sat dedim. Meğer almış, kiloyu satmış benden sonra. Şimdi onlar para etmeye başladı. Çizgi romanı para etmezdi. Eskiden kaset, plak para etmezdi. Sonradan bunlar para etmeye başladı. Bizim zamanında ilk başlarımızda para eden şey kitap. Kitap. Osmanlıca kitap, Arapça kitap. Arapça kitabı da eski medrese talebeleri giriyorlar. Anadolu'dan gelirler. Bir de Türkçe kitap yani. O zamanki para eden kitaplar 30'lı, 40'lı, 50 yılların kitapları. Öyle yeni kitap yok. Fazla basılmıyor kitap. Şimdi çok kitap basılıyor. Çok bu işi yapan var. Çok alan var.
O zaman her şeyin sayısı azdı yani. Ama kitap malzeme çok bol gelirdi. Dediğim gibi mahalle arasında gezen hurdacılara ben telefonlarımı veriyordum. O zaman cep telefonu da yoktu. Dükkana gider otururum, telefon beklerim. Akşama kadar dükkanda telefon beklerim. Sonra baktım, birileri cep telefonunda konuşuyor. Dedim, ben niye almayayım dedim bu dedim. Ben yolda giderken dedim bir yerde beni ararlar dedim. Ben dükkanda esir miyim dedim. Aldım bir cep telefonu. Sağ olsun Hasan Hoca vardı. O da eski kitapçılardandı. Bana taksitten bir telefon aldı. Kocaman bir telefon. Taşıması bile zor. 1100 dolar aldı. Çok büyük para Osman. Çok büyük para. Öyle pahalıymış. Onu cebimde gezmeye başladım. Telefonlarımı bu sefer onlara vermeye başladım. Başladılar beni çağırmaya. Çağırdığım yere ben gidiyorum. Eşin, dostun, annesinden babasından gelen kitaplara gidiyorum. Ondan sonra işte böyle kitap topladım yani. Elime geçen çok belgeler oldu tabii. Yani sadece kitap geçmedi. Fotoğraf geçti, harita geçti, sinema afişi geçti, kartpostal, pul, ne gelirse aklınıza. Belge, sağ olsun Ali Bey var, Ali abimiz. Hüseyin Paşa, Sadrazam'ın torunuydu. Ondan bir yerde tanışmıştık. Nerede tanıştık bilmiyorum. Necati gel dedi, sana dedi, bir şeyler vereyim dedi. Satabilirsen dedi, al bunu sat dedi. Çıktık evine. Eskiden konak varmış orada. O konak yıkılıyor. 150-200 dükkanda bir han şu anda. Yılmazlar Pasajı. Evine çıktık. Bana öyle şeyler gördüm ki oradan. Benim işim değil dedim. Efendime söyleyeyim. Bir odaya girdik. Baştan başa her tarafa ama tavanlara kadar yüksek tavanlar. Giyilmeyen eski çamaşırlar. Giysiler. Paşa'nın zamanından kalma. Ama ipek havlular. Keten havlular. Böyle. Ben anlamam da dedim. Kitap var mı dedim. Kitap da var dedi. Kitapları gösterdi. Seçtim aldım biraz. Bir de bir bavul var onu getireyim sana dedi. Çık hadi dipten başka bir odadan odaya girdik. Küçük bir odaya. Bana bir bavul getirdi. Kocaman dev bir bavul ama. Kalın da böyle bavul. Benim yanımda ilk defa açıyor. 90 yıl sonrasını ilk defa ben açıyorum dedi. Senin yanında dedi. Açarken çıtır 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 sesler geliyor. Paslar. Açtı bir açtım baktım. Osmanlıca zarflar üzerinde, damgalı pullu zarflar üzerinde içinde habire yazılar. Binlerce. Bu dedi dedemin yazışmaları dedi. Sadrazam yazışmaları falan filan dedi. Alır mısın bunu dedi. Alayım bari dedim. Ne istiyorsun? 3000 dolar istiyorum dedi. Uf ne para 3000 dolar. Hadi alayım dedi. Alayım dedim. Bir kısmını peşin verdim. Bir kısmını da nasıl yaptımsa aldım. Aldım geldim. Güzelce açtım. Hazretin görevliyken aldığı bütün beratlar, fermanlar, madalya beratları işte, evrakları, yazışmaları, fotoğrafları her şey orada. Ondan sonra aldım geldim. Kime satacağım diye düşünmeye başladım. O sıra bir kitapçı arkadaş dedi ki galiba ya dedi Bağlar başında İsam var dedi. Yani İsa var dedi. İslam var dedi. İlahiyat Fakültesi'nin İslam Enstitüsü'nün Diyanet Vakfı'nın vakfı. Oraya bir teklif edelim istedi. Teklif ettik, geldiler. Bir hafta sonra geldiler. Yok, ertesi gün geldiler, baktılar. Alalım biz bunu dediler. Bir parayı anlaştık, verdik. Çok da memnun oldum oraya gittiğine. Çünkü hiçbir şey bölünmemiş oldu. Yani onu parça parça birilerine satsaydım ben, şimdi o dönemin tarihinden bir şey ortaya kalmamış olacaktı. Parça parça günün birinde oradan buradan çıkardı o bilgiler ama tam yerine gitti yani. Onlar da zaten bir katalog çıkarmışlar. Hüseyin Paşa'nın terikesi diye. Araştırmacılar gidip araştırıyorlarmış. Ben biraz araştırmıştım. Çok güzel şeylerdi. Çok güzel. Öyle şeyler, dönemi öyle anlatan belgelerdi ki onlar. Yani bugün olsaydım hemen vermezdim. Güzelce biraz kendim incelerdim. Bir kısmını yayınlardım. Bir kısmını makale olarak dergilerde falan yapardım. O gün o imkanım yoktu. Olduğu gibi hepsine verdim. Onlar zaten bilgili, kültürlü insanlar. Bu işin ehilleri. Çok da bağış yapılıyor oraya. Ben bağış yapmadım ama anlaşabildiğimiz parayı verdim kendilerine ve çok da iyi olmuş. Yani onlar da memnun galiba. Ben de çok memnun oldum. Önemli kütüphane olarak bunları aldım. Başka aklıma ne geliyor? Yani çok şey aldım.
Ben Osmanlıcalar aklıma geliyor. Bunun dışında her lisanda çok yabancı kitap aldım. Çok Türkçe kitap aldım. Ne bileyim yani öyle güzel şeyler çıkıyordu ki. Meşhur insanların imzalı fotoğrafları, Yahya Kemal'leri, mektupları, Mehmet Akif mektupları, imzalı fotoğrafları. O zaman bir iki müşteri edinmiştik. Onları sattığımı hatırlıyorum. Sonra müzayedelere çıktı. Müzayedelere biraz koymaya başladık. Ama oradan paramız geç geldiği için ondan da vazgeçtik. Müzayedeler şimdi devam eden var, etmeyen var. Yani herkesin artık müşterisi var. Yani sahipsanız İstanbul'un bir yerinde zamanla kendi müşterinizi ediniyorsunuz. Yani kitap temin edeceğiniz yerlerde irtibatınız kuvvetleniyor. Satacağınız yerlerde de sayılara çoğalıyor, irtibatınız devam ediyor. O şekilde götürüyoruz. Sevdiğimiz meslek. Devam ettik, devam etmeyi düşünüyoruz. Ne zamana kadar bilmiyorum. Allah ömür verdiği müddetçe sağlık, afiyet hepimize versin. Öyle devam edeceğiz. Dükkanımıza tabii zamanla her türlü müşteri gelip gitmeye başladı. Kaliteli, kıymetli insana gelip gitmeye başladı. Mehmet Şevket Eygi Hoca gelirdi, Allah rahmet etsin. Hem sohbet yapardı, hem de çok güzel alışverişimiz olurdu. Kitapçı esnaf arkadaşlar geldi. Benim satamayacağım kitapları da o kitapları satabilecek arkadaşlara toplam verirdim. Elimde fazla bir iki dükkanda yer kalmazdı icabında. Kitapçı arkadaşlar gelirdi. Yani bir sürü insan gelirdi yani. Çok meşhur insan gelirdi. Herkes kendi kalemini alır giderdi. Ya müzayedelerde şimdi bazen kitap çıkar. Osmanlıca kitap çıkar mesela. Ben pulun uzmanı değilim mesela. Pul almazdım, satın almazdım. Kendi kalemimden olan şeyleri almak için giderdim. Parmak kaldırır, o kitapları alırdım. Sahaflar Şeyh Muzaffer Ozak Efendi dediğim gibi bir kere yani gelip giderken noterde çalışırken Cağaloğlu'nda ara sıra geri gider bakardım. Böyle beni cezbederdi yani ya nargilesi elinde padişah gibi oturuyor maşallah böyle. Bir değişik bir insan geliyordu bana. Böyle bakmadan edemezdim. Ondan sonra utanırdım. Fazla da bakmayayım. Hadi gel falan filan der falan. Niye bakıyorsun der diye korkuyordum. Tabii öyle bir şey demezmiş o. Ondan sonra bir vesile tanıştık. Babam oradan kitap alırdı bana. İşte o kitapları almak için gittim. Öyle tanıştık. Bir iki dakika kaldım geldim. Tabii sahaflara gelen kitaplar evvela ona gelir. Veyahut da o evvela külliyetli bir kitap aldıysa herkese Ahmet, Mehmet, Hasan işte sen gel, senin kalemini şunlar, sen al. Sat getir parasını. Acelesi yok. Herkese yani kendi konusuna göre ekmek yedirirmiş. Yani bir kişi sadece vermiyor. Yani bu kitabı en iyi kim satabilir? O satabilir. Bunu o satabilir diye dağıtırmış. Güzel bir düzen varmış. Eski sahaftanın benim yetiştiği bir o vardı. Necati Alpas Bey'i bir iki kelimeyle gördüm galiba. O eskilerde yetişemedim ben. Çok eskilerde yetişemedim. Benim dükkanım Fatih'teydi. Yani Sahaflar Çarşısı'nda değildi. O zaman Sahaflar Çarşısı'nda bayağı bir sahaf vardı. Şimdi onların çoğu gitti. Üniversite kitapları satmaya başladılar. Sahaflar diye artık onun dışındaki yerlere insanlar gidiyor. Galatasaray'da şey var, Aslıhan var, oraya gidiyorlar. Kadıköy'deki yerlere gidiyorlar. Ama müteferrik olarak dağıldı. Herkes dağıldı. Ben ilk baştan beri Fatih'teydim. Fatih o zaman sahaflık mesleğinin biraz dışındaydı. Çünkü benim yüksek kira verip de Beyoğlu'nda dükkan tutacak halim yoktu. Belki iş tutturamam, mevcut sermayede batırırım diye hep korkmuşumdur. Hep Fatih'te kaldım. 38-40 seneden beri Fatih'teyim. Yani ayrılamadım. Ayrılamadığım için fazla diğer kitapçı arkadaşlarla devamlı görüşemiyordum. Ama Beyoğlu'nda dükkanı olan arkadaşlar birbirlerine görüşürlerdi. İşte bir müşteriyle işi bittikten sonra çay içmeye yanındaki sahaf arkadaşına gider. Bende öyle bir durum yoktu. Onun için fazla sahaf arkadaş tanımam yani. Yıpranmış kitaplar eğer sıradan kitaplarsa, yani her lisanın sıradan kitapları var. Asları yüzünden geçerse, kendisini kurtaramayacak durumdaysa, basit tedbirlerle ben becerebiliyordum. Elimden gelirdi. Hatta vidalarım var, işkencelerim var. Orada sıkarım falan. Ama genelde dokunmayız. Pahalı bir kitap olursa, biraz pahalı kitapsa, onu yapan ciltçiler var. Onlara götürüyoruz. Ama genelde götürmezdik. Niye götürmezdik biliyor musunuz? Şimdi müşteri geldiği zaman, sen bu kitabı ellettirmişsin derdi.
Bunu sen bana kendi haliyle verecektin sen bana. Niye dokundurdun? Belki ben daha iyisini yaptıracaktım der. Fiyat düşürmek için bunu söylerdi. Ama haklıydı gerçekten. Yani aslına uygun olarak yapılmazdı pek. Müşteri haliyle görmek ister. Yani o dağınık haliyle görmek ister. Yaptıracaksa kendi yaptırmak ister. Kitap online satışların açılması bizi hiç etkilemedi. İnsanlar görmeden de kitap almak istiyorlar. Eğer İstanbul dışındalarsa kalkıp İstanbul'a gelecek halleri yok 3-5 kitap için veya bir kitap için. Onu alıyorlar. Siteler zaten kitabın durumunu, fiziki durumunu yazıyor fiyatından beraber. Fotoğrafını da çekiyor. Aklı yatarsa müşteri oradan alıyor. İstanbul'a gelecek hali yok tabii ki dediğim gibi. Ama İstanbul müşterisi öyle yapmıyor. Yeriniz nerede diyor, söylüyoruz. Gelip kitabı bizzat ellemek istiyor. Zaten kitap niye satılıyor? İnternette her şey var deniyor ama kitap başka bir şey yani. Ellemek istiyor. İnternette her şey de yok müsaadenizle. Var mı her şey? Yok. Kitabı da ellemek istiyorsunuz. Koklamak isteyenler var. Dokunmak isteyenler var. Bizzat gözüyle fiziki durumunu görmek isteyenler var. Onlar dükkana geliyorlar. Ama çok insan gelemiyor ve online sitelerden alıyorlar ama bizi etkilemedi. Şey de etkilemedi bizi, pandemi de etkilemedi. Hiç etkilemedi. Yani kitap zevki insanlar bitmiyor ki. Her sene artarak devam ediyor. Onun için kitaplar daha çok basılmaya başladı. Daha çok yayınlamaya başladı. Bizi etkileyen bir durum yok yani. Yani eski kitap kadar yeni kitaplar rağbet görüyor. Piknik yapmak için öyle piknik yapacak, ailece piknik yapacak bir şeyimiz yok. Gücümüz yok. Arabamız yok. Metro banliyö trenine biner. Babam Florya ormanlarına götürürdü. Orada piknik yapardık. Bizim şeyimiz buydu yani en fazla. Bir kere de Boğaz'a götürdüğünü, çay içirdiğini hatırlıyorum yani. Emirgan çay bahçesi var biliyorsunuz. O çinaların olduğu yer, o köşe. O birkaç yüz metrelik yer. Boğaz halkının, Emirgan halkının ve İstanbul halkının en çok aklına gelen yerdi yani. Bizim aklımıza orası gelirdi. Karşı tarafta bilmiyoruz. Ondan sonra bir çay içeriz. Yanına bir annem bir şeyler getirir. O zaman niye getirdin falan filan demiyorlar demek ki. Köftemi yapar, bir şey yapar annem. Şimdi ona müsaade etmezler. Ondan sonra başka nereye giderdik? Sarayburnu'na götürürdü babam. Orada çay ocakları vardı. Orada çay içerdik. Sarayburnu'nda serinlerdik. Efendime söyleyeyim. Onun dışında biz öyle bir yerlere gitmezdik. Yani şehir dışına gitmezdik. Yani bir yere gidelim, eğlenelim, bir otelde kalalım. Otelde kalma diye bir şey yok. Türkiye'de otelcilik de o zaman pek rağbeti yok. Yani bir takım lüks oteller var. Güneydoğu'da, İzmir'de, Antalya taraflarında biz onu bilmeyiz bile. Yani gazete mecmua aralarında bir resmini görürüz falan. Yani halkımızın %90'ı böyleydi yani. %95'i böyleydi. Yani sade insanlardık. Zenginlerimiz de sadeydi biliyor musunuz? Yani ben zenginim ben diye öyle lüks arabalara gezen, lüks elbiseler giyen, devamlı üst baş değiştiren, havalara giren bir insan görmezdik yani görmezdik. Zenginse zengin. Apartmanın bir dairesine oturur veya ne bileyim oturur, sakin sakin bizimle beraber gezer, tozan insanlar yani. İnsanların hepsi böyleydi yani. Ya ben bir spor yapmadım. Güreşe meraklıydım. Okulda ben arkadaşlarımız vardı güreşe meraklı böyle. Onları yenerdim çoğu zaman. Biraz kuvvetim o zaman iyiydi demek ki. Pimponu çok severdim ama çok beceremezdim. Yani severdim. Sevmek başka, becermek başka biliyorsunuz. Hatta Bursa'da, Bursa İmam Hatip Okulu'ndayken orta kısmı orada okudum ya. Burada lisedeyken pimpon masası yoktu. Bursa İmam Hatip Okulu'nda bir salonda pimpon masaları koydular. Ama pimpon raket almak, pimpon top almak herkesin harcı değil. Küçük naylon toplar vardı. Şöyle şu kadar. Elimizden yapar. Elimiz raket. Vurduk. Öyle oynardık. Yani sınıfa da geç kaldım. Çoğu kere geç kaldım. O kadar bağlantı. Yani fazla bağlı olmayacaksın bir şeye. Biz yemeği hep evde yerdik. Lokanta nerede? Vardı muhakkak lokantalar. Kömür lokantası yeni açıldı Fatih'e. Oraya babam ara sıra götürürdü. Bir muhallebici vardı meşhur. Fatih Postanesi'nin çaprazında bir yerde. Bursa'dan da muhallebiciydi. Babamın arkadaşıydı. Babam ara sıra beni oradan geçerdim çağırsın diye. Ve çağırırdı hemen. Çok düşkündü çocuklarına. Oğlum gel. Hemen oturur. En azından bir muhallebi ısmarlardı. Veya tavuk suyu çorba. Yanında pilav. Yapardı.
Babam çok şeydi, ciğerli bir insandı. Hasta olduğumuzu biz bilmezdik. Niye biliyor musunuz? Babam çok şeye düşkündü, saatimize. Neden? Doktora verecek, ilacı verecek parası yok. Evet, askeri hastanesi var. Gideriz, muayene oluruz. Ama oraya gidecek vakti de yok. Ya vakti de yoktu. Annem daima bize kazak örer. Kendimize iyi bakarız. Gece babam kalkar, adet edinmiş. Hepimizin üstünü tek tek örterdi. Yetmezdi yorgan, bir de battaniye örterdi. Evimizde battaniye eksik olmazdı. Çünkü Sümerbank'ta o zaman hakiki battaniye satılırdı. Doktora gitmezdik, yani özel doktora gitmezdik. Özel doktorumuz kimdi? Onu söyleyebilirim ben size. Hemen Çırşır'ın ötesinde Sankedim Camii var ya, buranın meşhur cami. Hani Sankedim diye bir cami yaptırmış. Orada İsmail Bey vardı. Rahmetli İsmail Bey ve Asım Bey vardı. İsmail Bey daha yaşlıydı galiba. Mahallemizin doktoru. Mahallemizin Çırşır doktoru vardı. Kimdi ya? Unuttum. Unuttum. Çok ilaç yazar, çok dinler. Sizi yarım saat dinler. Ve çok da ilaç yazardı. Uzun boylu ve pul meraklısı bir insandı. Bana pul bulursan bana getir derdi. Hemen çıkık çeşmesinin ilerisindeydi. Arkasındaydı pardon. Tam arkası apartmanın girişinde doktorluk yapardı. Şimdi ismini unuttum. Yani hatırlarsam söylerim. Ama bizim babamın doktoru İsmail Bey'di. Numan Kurtulmuş Bey'in babası. Öyle mübarek bir insandı ki, paran yok mu? Senden para almaz. Verse, ne verirsen ver. Yani şu kadar vereceksin diye bir şey yok. İlaç paran yok mu? Çıkarır. Ya parasını kendi verir, ya ilacı kendisi verirdi. Böyle bir insandı. Yukarıda oturan Asım Bey de öyleydi. O da memleketin en kıymetli cerrahlarından bir tanesiydi. Çok iyi bir doktordu. Bu ikisi böyle insanlardı yani. Çok duamızı almışlardı. Mahallenin çok duası alırlardı. Yani değişik yani tahmin edebiliyorsunuz yani. 50 sene evvel böyleyse bir memleket, daha 100 sene evvel nasıldı siz onu düşünün. Mesela ben Atapazarı'nın çocukken daha 7-8 yaşındaydım. 8 yaşındaydım. Ezan okunduğu zaman camiye gidecek olanlar veya eve yemeğe gidecek olanlar kapıyı çekerlerdi. Başka bir şey yapmazlardı. Kitlemek falan yok. Kepenk falan yok. Camlı kapı. Gider gelir. Öyle burada kimse yok. Ben gireyim falan yok. Veya samimi bir insansa, arkadaşıysa girer oturur. Dükkan sahibini beklerdi. Tabii. Ben dükkanı kilitleyen birisi görmedim. Atapazarı'nda, Bursa'da da görmedim yani. Yani İstanbul'a gel diye bir şey yok. Bursa, Adapazarı neyse aynı sadelik, dürüstlük, korkusuzluk orada da var. Alışveriş için çarşamba günleri meşhur İstanbul'un çarşamba pazarı vardı. O da Fatih'te kurulurdu. Bir de Kadıköy'de salı günleri bir pazar kurulurdu. Onun dışında ben başka pazar hatırlamıyorum. Bunlardan sonra 3-5 sene sonra galiba İstanbul'un her yerinde aynı pazarcılar tezgah kurmaya başladılar. Pazar yeri açmaya başladı. Ama biz çarşamba pazarına gider, başından sonuna kadar gezer, en ucuz ve en kaliteli sebzeyi meyveyi kim satıyorsa ondan alırdık. Hepimizi tanırlardı. Hocam gel derdi babama. Babam yaşlanınca annemle gitmeye başladık. Annem yaşlanınca artık kardeşim gitmeye başladı. Ama çarşamba pazarı bizim için ayrı bir zevkti yani. Çarşamba günü gelsin biz ihtiyaçlarımızı alacağız diye. Yani 2 file doldururduk, öyle fazla para harcamazdık yani. Bereket vardı. Eminönü'ne de babam işte Sümerbank'a giderdik. Kahveci Kurulu Mehmet Efendi evinden önünden geçer, mutlaka o ayki kahve ihtiyacımızı alırdık. Beyaz peynirimizi bazen oradan alırdık. Bazen. Laf olsun diye, iş olsun diye. Aslında biz beyaz peynir de olsun, bütün yiyeceklerimizi, kahvaltılarımızı herkes Çırçır Bakkalı'ndan alırdı. Kemal Bey'e de alırdı çünkü her şeyin en kalitesini getirirlerdi. En kalitesini getirirlerdi. Sokak satıcıları dediğim gibi süt satanlar, ekmek satanlar, eşeklerin, affedersin, katırların sağında solunda dolapları olanlar, paça satanlar, Arnavutlu bir amcamız vardı. Paça diye bağırırdı. O gün paça pişirecek olanlar veya birkaç gün sonra hemen çocuklarını gönderir. Oğlum git 5 paça al, 10 paça al, 20 paça al böyle. Onun çok lezzetli bir paçaydı. Tencerelerimiz biraz büyüktü. Büyüklerimiz o paçaları pişirirlerdi. Ve lezzetle yerdik o akşam biz o paçaları.
paçacıyı, sütçüyü, yoğurtçuyu vardı. Onu hatırlıyorum. Başka sokak satıcı olarak kahve Çıkıçır Meydanı'nda ki kahvenin önünde şöyle 2 metre boyunda, 1 metre eninde böyle lahide benziyor tabiri caizse. Bir kuyu var. Kuyunun etrafında bir kuşak yazı var. Mermerden kabartma. Ben onu geçen gün okudum. Geçtiğimiz senelerde okudum. Keşke bir akıl verseydim birilerine de gelen gidenler oraya oturuyorlar ve aşınıyor. Eskiden oturulmamış demek ki aşınmış biraz. O okuduğum yazıları şimdi okuyamıyorum, göremiyorum. Kömürcü kumpanyasının bilmem nesi, çeşmesi mi falan filan onlar yorulduğu zaman orada mı otururlarmış kömürcüler? Tam ona benzer bir şeydi. O çeşmesi vardı. Suyu sonra ilk zamanlar akıyordu sonra akmadı. Ama duruyor o yazılı lahit gibi o şey. Kuyu duruyor. Dikdörtgen kuyu duruyor. Oraya buzculuğa girdi. Buz satanlar. Böyle koca koca buz kütleleri vardı. Keser sana kilo verir. Destereyle keserlerdi. Çünkü onu biz evlere götürürdük. Buzdolabımız herkesin yoktu ya. O buzları üzerine etimizi koyardık, balığımızı koyardık. Sebzemizi, meyzemizi koyardık hatırlıyorum. Veya büyük bir camdan kavanozumuz vardı. Onun içine atardık. O buzculuğu da hatırlıyorum. Başka da bir şey hatırlamıyorum işte. Yani zaten basit hayatın nesi olur ki yani? Ne satacaklar ki başka? Nişantaşı'nda olsa belki çiçekçi de gelir. Vefai bozaç mı gidilmez mi? Babam çok severdi. Mutlaka haftada bir defa Boza'ya götürürdü hava soğuyunca. Şuraya da bir kere gittiğimizi hatırlıyorum. O yazın oldu. Vefa bozası o zaman sanki daha keskin, daha lezzetliydi. Birer, ikişer bardak içer gelirdik. O zamanki şey. Şimdi geçenlere bir gittik. Yeğenim bizi götürdü arabasından. Bir kalabalık. Sıraya girmiş millet. Yok, eski tatta yok. Mekan genişlemiş ama tat eski tat değil. İşte Zeyrek böyle bir yer. Şimdi siz Koca Mustafa Paşa gitseniz, Fatih'in eski bölgelerinden Yedikule'ye gitseniz, ora ve oranın etrafındakileri de onlar bambaşka anlatacaklar. Ama buna benzer şeyler anlatacaklar mutlaka. Başka bir şey anlatmayacaklar. Buna benzer şeyler anlatacaklar. Herkes aynı hayatı anlatacak, görenler. Şu anda halimiz vaktimiz çok yerinde. Mecbur kalmazsak taksi. Yani mecbur kalırsak taksine gidiyoruz. Yüküm olursa veya acelemiz taksiye biniyoruz. Çok taksiye binerim ben. Artık ama doktor dedi ki yani hanımın doktoru bak sen dedi yaşlandın dedi. Hanımın kireçlenmeleri sende de başlayabilir. Evde fazla oturma, dükkanda fazla oturma, yürü dedi. Taksiyi falan dedi, azalt biraz dedi. Ben ya yürüyorum ya otobüse biniyorum yani acelem yoksa. Yürümeyi de sevmeye başladım. Hiç sevmezdim. Hep taksiye giderdim her yere. Çünkü çağrılan yere taksiyle gidiyorum ki taksiciye de 3-5 şu fazla veriyorum. 5-10 dakika bekliyor. O kitapları seçiyorum veya hepsini alıyorum. Taksinin bagajında, koltuklarına dolduruyorum. Ve dükkana geri dönüyorum. Taksi onun için zaten lazım. Veya sizi bir evden çağırıyorlar. Kadıncağız temizlik yapmış. Atacak o kitaplar. Birine verecek mutlaka. Şimdi gelmezsem kadıncağız kızacak bana. Ev boşaltıyor ya. Kiracı ise mal sahibi boşaltıyor. Kendisi başka yere taşınacaksa hemen gel al diyor. Hemen taksi tutuyoruz. O evin temizliği yapılıncaya kadar mutlaka 2 saat, 3 saat geçiyor icabında. O taksici de orada para yazar. Mesela o gün 30-40 lira cebime koyduğum zaman ben o eski semtlere gider, Kurtuluşlara falan giderdim. Saatlerce 30-40 liraya dolaşır gelirdim. Toplaya kitaplara gelirdim. Şimdi o mümkün değil o paralarla. Bu meselesi, nakliye meselesi, yani hangi vasıtaları kullanıyorduk Zeyrek'ten, Çırçır'dan dışarı çıktığımız zaman otobüs durağımız var. Fatih Postanesi'nin karşısında otobüs durağımız var. Otobüs en çok kullanırdık. Her yere otobüs giderdi. Yani Taksim'in öteye de giderdi galiba. Unkapanı'ndan geçen arabaların hepsi Aksaray'dan gelip Mecidiyeköy tarafına gidiyorlar. Banliyö treni buradan Halkalı'ya kadar gidiyor. Buradan derken Yenikapı'dan Halkalı'ya kadar gidiyor. Oradaki bütün güzergahlarda inebilirsiniz. Onun dışında damalı taksiler vardı. Bu taksiler Fatih Postanesi'nin önünden geçerler. Taksiye binecekler, el ederler. Önünde dururlar. Ve kimse ona korna çalmazdı. Niye biliyor musun? Araba yok. Koca caddede Edirne Kapı ile diyelim Fatih arasında
150 tane araç ya var ya yok. O da size denk gelmez ki. Taksi yanaştırır, müşterisini alır. Bazen de pazarlık eder. Pazarlığı yapmalarına ben şaşırırdım. Niye biliyor musunuz? Yadırgardım o günkü aklımda. Çünkü arabanın sağ tarafında kaporta üzerinde kocaman bir saat var. Kocaman bir saat var, saat. Tarife saati. Siz kilometre yaptıkça sizin kaç kilometre yaptığınızı, kaç lira yazdığını gösteriyor çünkü. Buna rağmen pazarlık ediyordu insanlar. Yok, oraya 7,5 yazarsa ben sana 5 lira veririm gibilerden sanki. Pazarlık yapardı. Galiba babam da birkaç kere pazarlık yaptı. Babam da yaptı. O taksiye binerdi. Biz otobüs kullanırdık ekseriye. Ama trolleybüsün olduğu yerde Aksaray'dan eğer biniyorsak, Taksim'e gideceksek trolleybüse binmek zorundaydık. Ama galiba Fatih'ten de trolleybüs geçiyordu. Tamam, tramvay geçmiyordu. O 100 sene belki hayatı biz bilmeyiz, görmedik. Ama 70'li yıllarda, 60'ların sonunda galiba trolleybüs Fatih'ten de geçiyordu. Bir de trolleybüse benzer kırmızı boyalı, onda da belediye otobüsü, çok gürültülü bir motorla çalışan bir uzun dev gibi bir otobüs vardı. Öyle bir gürültü çıkardı ki sanki fabrika çalışıyor zannederdiniz. Bir de vardı. Daha ufak otobüsler vardı biraz. Onlar da kırmızıydı galiba. Markasını hatırlamıyorum. Ama treylimiz şöyleydi. Buradan binip Taksim'e gideceğiz değil mi? Taksim yokuşu, elektrik kesilir bazen. Fatih'te de kesilebilir. Tarla başında da kesilebilir. Fatih'te kesilirse mesele değil. Treybüsü inersiniz, trafik fazla yok. Ama Taksim'e gidiyorsunuz değil mi? Tam tarla başının ortasında Taksim'e gelmeden elektrik kesilir. Ne sağınızdaki araba yürüyebilir, ne solunuzdaki. Arkada birikir arabalar. Ondan sonra şoför iner. Şah 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 diye o vitesi çeker. Arabayı istop ettirir, otobüsü. Gider arkadan onun boynuzu deriz biz. Boynuzlarını, elektrik alan o direklerini tellere oturtur. Bazen kendi yetmez, biletçi de iner. Beraber yaparlar. Sonra kalkmaya devam ederiz. Bir de otobüsü vardı. O koca gürültü otobüs vardı. Çok gürültü çıkarırdı. Yani siz otobüste böyle 2 kişi konuşamazdınız. Öndeki motor dev bir motor. Böyle uçak motoru kadar neredeyse. Bir gürültülü çalışırdı. Bir de bazen bakımsız olurdu şeyler. Otobüsün içine is verirdi. Duman verirdi. Zehirlerdi insanı. Bir an evvel iğneyle kurtulayım derdiniz. Yani o zamanki nakliye durumumuz buydu. Nakliyemiz eğer bir eşya taşıyacaksak, kömür taşıyacaksak, zaten taşıtacaksak veyahut da kamyonlar. Her mahallenin bazı yerlerinde nakliyeci kamyonları durur. Onlar müşteri beklerdi yani. Biz o kamyonlarda iş yapardık. Ama başka da uçak yoktu. Özel araba yoktu. Hatırlamıyorum bir özel arabası olan ben yani tek tük ondan sonra görmeye başladık. Filan kesin arabası varmış derlerdi. Onun Mercedes'i varmış falan filan derlerdi. Yaşadığımız yerlerde tarihi olarak Fatih Camii var. Fatih Camii, Sultan Fatih'in yaptırdığı cami değil. Ondan sonra yapılan da değil. Ondan sonra şimdiki hali var. 1700'lerde yapılan. Ama gördüğünüz gibi gayet klasik bir havası var. Sanat eseri olarak da yüksek değeri olan bir cami hala. Ara sıra oraya giderdik. Daha doğrusu babam hep götürürdü yani. Düşkündü bize o bakımdan da. Fatih Camii'nin halıları yekpare halıydı. 5.000 metrekare, 10.000 metrekare bir yekpare halı düşünün mesela. 10.000 yok, 5.000 metrekare vardı. 4 köşe. Hiç parça halı yoktu orada. Dünya kadar müezzini vardı. 5 tane müezzini vardı. Ellerine süpürgeyi alırlardı, süpürürlerdi. Sonra otomatik elektrikli süpürgeler çıktıktan sonra ondan da süpürmeye başladılar. O zaman toz olmuyordu. Hiç boş kalmazdı yani. Devamlı temizlenirdi. Çarşamba günleri çok kalabalık olur. Pazar günü camide adım atacak yer, cuma günü adım atacak yer kalmazdı. Fatih'in halkı oraya çok gelirdi. Tarihi yerlerden Sankedim Camii'ni tarihi sayamayız ama hikayesi çok hoş. Bir tanesi oraya cami yaptırmak istiyor. Her yediği lokmada sanki yemedim deyip, sanki yedim deyip o lokmanın parasını kenara koya koya bir müddet sonra o cami yaptırmış ve gerçek bu. Bunu herkes söylüyor zaten. İlmen de sabit.
Onun dışında kiliseden dönme İmaret Atik Camii vardı. Meşhur bir Gönenli hocamız vardı bizim burada. Belki duymuşsunuzdur. Herkes bilir bu civarda. Çok kıymetli bir insandı. Orada öğrenci, talebe yetiştirirdi. Bütün masraflarını karşılardı. O caminin karşısında yurt yapmıştı. Biz o vesile arası gider vaazını dinlerdik orada. Hacı Hasan Camii var Homa'nın yakınında. Orada hafta bir defa vaazda gelirdi. Kadınlara gelirdi. Biz de gider dinlerdik. Onu hatırlıyorum. Tarihi eser olarak bizim Şeyh Süleyman Camii'yi zaten bahsettik. Manisalı Camii var. Hemen biraz daha ilerisinde. Manisalı Mehmet Paşa Camii var. O var. Yani onun dışındakiler bize uzak geliyor tabii. Çinli Hamam hemen zaten akademiye de camiye de yakın buraya. O zaman bir aile işletirdi. Çok uzun seneden beri bir aile iki kardeş işletirdi. Çok kıymetli iki beyefendi adam işletirdi orayı. Bir zamanlar temizdi. Sonra güç yetmemeye başladı. Hayat pahalanınca şey olurdu. Pek bakım olmazdı. Yani bakım olmayınca da müşterisini kaybetti. Zaman içerisinde zaten banyolara kazanlar gitti, doğalgaz geldi derken şey azaldı. Yoksa eskiden herkes hamama giderdi. Kadınlar hamamı ayrıydı, erkekler ayrıydı. Para kazanınca da adamcağız her şeye bakabilirdi tabii. Hem de ucuzdu. Yani keseciler vardı, sabunlayıcılar vardı. Ondan sonra hamam gerçekten Çinili yani. Belki de Türkiye'de tek hamamları Çinili bilmiyorum. Erkekler kısmı, kadınlar kısmını bilmiyorum ama erkekler kısmında her duvarda sekizgen, her duvarda sekizgen Çinliler vardı. Mavi beyaz Çinliler vardı. Ondan Çinli hamam demişler galiba. Odun yanar zaten, odun yanar. O bacasından odun dumanları çıkar. Kışın hamamın dumanı bir taraftan, camilerin, evlerin dumanı bir taraftan. Kış geldiği zaman Kasım'dan itibaren eğer alışkın değilseniz yani çıkamazsınız sokağa. O derece her taraf duman. Her taraf duman yani. Kış geldiği zaman evet o kar temizleyicidir biliyorsunuz. O dumanları kısmen temizliyor ama tam temizlemiyor yani. Ama o kadar alıştık ki gayet normal geliyor bize. Kışın yürümek için. Yani o zaman da kışlar çok fazlaydı. Yani ayakkabısına dikkat etmeyen, hele köseleyse mutlaka düşer. Düşenler çoktu. Şimdi ben kışın düşen hiç görmüyorum. O zaman akşama kadar mutlaka birçok insan düşerdi. Gözümüzden düşerdi. Biz düşerdik ya. Biz düşerdik. Çırçır caddesinin başından kızak yapar. Kızağımızda öyle spor aletleri satan mağazalardan alınmazdı. Tahtadan basit şeyler yapardık. Oradan bir vururduk. 100 metre aşağıdan çıkardık. Yarış ederdik. Yani kışın zevki de demek ki ayrı bir şeydi. Birkaç tane çay ocağımız vardı. Orada üşüyenler hemen oraya girerler. Şey yaparlar. Hem sohbet ederler hem sıcak çaylar içerlerdi. Bir çayı vardı Yusuf abinin. Ben tarif edemem yani. Bu kadar lezzetli çayı içen bir daha başka yerine çay içmezdi yani. Ama adamcağızın huyu vardı. Dediğim gibi kibar bir insandı. Karşısında da kibarlık beklerdi. Öyle bir çay verir misin diyene çay vermezdi. Hadi bir tane verdi, ikincisini katiyen vermezdi. Adam bekler bekler giderdi. Ama sevdiklerine böyle, o istediğin kadar verirdi. Yusuf abi çayın bitti derdim. Zahmet olması falan. Ne demek vardı falan. Çıkar hemen ikinci, üçüncü getirirdi yani. Ama o çayı içerdiniz. O nasıl? Ne çayı kullanıyordu? Anlamıyorduk yani. Birkaç çayı bir araya mı getiriyordu? Bilmiyoruz yani. Berberimiz vardı. Berberimiz bir taneydi. Veysi abi. Arap Veysi derdik biz ona. Şimdi oğulları devam ettiriyor. Çok değerli bir abimizdi. Buranın eski yerlerindendi. Onların aileleri en az 100-150 sene evvel, 100 sene evvel, hatta 120 sene evvel gelmişler. 150 belki olmaz. Bu Zerik ve civarında Siirtli arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, abilerimiz ilk günden beri bol miktarda vardı yani. Mahallenin belki yarısı onlardandı. Sevmişler bu semti, gelmişler. Çoğu da pazarcılık yapardı. Bir kısmı kazmallık, bir kısmı pazarcılık yapardı. Çok haşır neşirdik onlardan. Bayramların anlatma lüzumu yok. O zamanki bayramları yani televizyonlarda bol bol nostalji olarak anlatılıyor. Ben de şu kadarını söyleyeyim. Bayram olduğu zaman annem bir hafta evvelinden başlar hepimizin elbiselerini yıkar.
Ütüler, ablam da yardım eder. Ondan sonra bayram namazına hazırlık yapardık. Bayram namazına babamla beraber eğer ben görevli değilsem bir camiye giderdik. Babam orada vaaz ederdi. Döner gelirdik. Ama bayram namazından sonra, sabah namazından sonra o gün uyuma diye bir şey yok. Kurbanda da böyle. Annem biraz da Erzurumlu'nun verdiği şeyden olabilir. Ki herkes öyleymiş ama burada şey yapıyor. Yatılmaz. Yatılmaz. Saat 10 civarında, 9.30-10 sıralarında kahvaltıya oturulur. Yani Ramazan bitti artık. İlk sabah kahvaltısı oturulur. Benim annemin bir tarafı şu, mutlaka 2 tepsi börek, ya büyük boy bir tepsi börek ya da orta boy 2 tepsi börek, su böreği yapardı. Şunu rahatla söyleyebilirim. Eğer su böreği yarışması yapılsa şu Türkiye'de, benim annem birinci değilse bile ikinci, üçüncü gelebilirdi yani. O kadar bu işi lezzeti yapardı. Enişteme nasip olmuştur. Fakat benim hanıma nasip olmadı nedense. Annem yaşlandı çünkü. Onun böreğini biz beklerdik biliyor musunuz? Bayram beklerdik. Kurban Bayramı'nda aynı şekilde oydu. Kurban kesildikten sonra doğru geliriz, böreğin başına otururdu, kahvaltının başına otururdu. Annem zaten özel donatırdı. O kahvaltının şeyi öyle özel olurdu. Ama bu şu demekti, sadece bayramlarda su böreği yemezdik. Senede en az 50 defa yapardı, 30-40 defa yapardı yani. Komşulara dağıtırdık. Bilirler de annemin elini nasıl güzel şey yaptığını. O böreğin tadını ben şimdi söylemek istemiyorum. Hiçbir yerde yok. İstanbul dışına çıkarsanız biraz lezzetli bir şeyler yiyebiliyorsunuz. Sarıyer böreği de buna dahil. Sarıyer'in adı kaldı galiba. Kalite yok. İyi yağ yok. İyi un yok. Yani bunlar aramızda kalsın diyeceğim ama kalmıyor. Yani herkes bunu söylüyor birbirlerine yani. Her yerde söyleniyor yani. Kurban Bayramı'nda da şöyleydi. Eğer bir danaya ortaksak, ortak yerine gider babam, gideriz. Ortaklık işleri bitirilir, kesim işleri, kendi payımızı alır dönerdik. O zaman işte taksiye binerdik galiba, bir taksi tutardık. Veya bölüşür şey yapardık. Otobüste şeyle getirdik, banyoya da getirdik. Sonra küçük baş kesmeye başladık. O zaman şey vardı, dedim ya mahallenin her tarafında mutlaka bir sürü arsa vardı. Büyük küçük her taraf arsalar vardı. Yani kimse ev yapalım, apartman yapalım düşünmez buraya. Yıllarca arsalar orada kalırdı. Kurbanlar orada kesilirdi. Orada kesilirdi. Çukurları eşilirdi, orada kesilirdi. Bu işi iyi bilenler mutlaka üzerini örterlerdi. Hiç unutmuyorum, apartmanımın yanında 50 metrekare, 60 metrekare boş arsa var. Orada kesilirdi. O senenin fazlalıkları oraya gömülürdü. Ertesi sene aynı yere 50 çukur daha açılırdı. Topraktan başka bir şey görünmezdi. Demek ki toprak onu özümsüyor hemen. Değil mi? Toprağa çevriliyor. Sanki o şeyleri, artıkları gömmemişiz. Böyle. Ben bazen bakamazdım. Çocuktum. Küçükken Adapazarı'na falan bakardım da ne oluyor diye. Bakamazdım. Hayvana kesilirken bakamazdım. Bazen de bak babam derdi falan filan. Yani o hayvanda anlatırlar da büyükler derlerdi ki o hayvana Allah öyle bir şey veriyor ki derlerdi. Yani psikolojik ve fizyolojik olarak hayvan bir değişim geçiriyormuş o anda. Geçirince o acıyı duymuyor. 30 defa düşüyormuş o acı. Bakın 30'da bile düşüyormuş o acı. 30'da bile düşünce artık şey olmuyor demek ki. Şimdi kurbanımızı biz mutlaka yarıdan fazlasını konu komşuya, fakirler falan vardı, onlara dağıtırdık. Büyüklerimizin elini öpmeye giderdik. Babamın Erzurum'dan tanıdığı eski Diyanet Reisi Ömer Nasuhi Bilmen Hoca vardı, meşhur. Çırçırımızın hemen 200-300 metre ötesinde Fatih Camii'ne yakın bir geniş bir sokak vardı. O da uzun bir sokaktı. O köşede bir bakkalın üstünde otururdu. O bakkalın üzerindeki odada otururdu. Biz her bayram gider, onun elini öper, duasını alalım falan filan derdik. Ben orada onun kitaplarını görürdüm. O oda var ya, tavanlara kadar dört bir tarafı kitap dolu. Ama gıcır gıcır eski kitaplar dolu. İşte Arapça, Osmanlıca neyse. Ben oradan da biraz esinlendim. Onu da unuttum söylemeyi. Sadece babamın kütüphanesi değil. Ya dedim bunlar para ediyorsa kardeşim ben bu kitapları niye yapmayayım dedim. Manavlık yapacak halim yok. Bana ters de gelir zaten. Gelelim sorunuza. Evet, Ramazan'da şöyle Ramazan'a gitmezdik. Yani kendi mahallemizde otururduk yani. Görevim de buradaydı zaten. Ama ara sıra ben Beyazıt Camii'ne giderdim. Namaz kılardım. Hoşuma giderdi. O da Beyazıt Camii'nin çınarların altında
Böyle bir çay masaları vardı biliyorsunuz. Şimdi yok artık bir müddetten beri. Orada bir çay içerdi mutlaka. Oradaki eski tesbih satanlar, eski bilmem ne satanlar, incik boncuk satanları gezmek hoşuma giderdi, gezerdim. Oradan bir sahaflar çarşısına gider, kitap bakardım. Birkaç da kitap aldım hatırlıyorum. Ama o kitapların iki kapı arasında yığılı olduğunu, niye onların kıymetini bilmediğimi sonra ben anlamaya başladım. Beyazıt Camii'ne gittiğim zaman şunu görürdüm. Orada meşhur bir hoca efendi vardı. Abdurrahman Gürses Hoca Efendi. Geyveli, Hendekli pardon. Hendekli Abdurrahman Gürses Hoca Efendi büyük bir şeydi. Kıraat imamıydı kendisi. Osmanlı'dan sonraki en büyük imam odur yani. O Üsküdar'la Ali Efendi'den falan filan sonra. Aşık Kutlu hocalar. Sankidim Camii'nin hocası Mehmet Efendi'nin babası. Aşık Kutlu hoca vardı. İkisi aynı ailede büyük insan. Abdurrahman Hoca'ya gittiğimiz zaman sünneti kırardık mesela ikindi veya öğlen. Farda duracağız değil mi? Duramazsın öyle hemen. Hoca Efendi mihraba gider, geriye döner, sırtını döner, cemaate döner. İlk safı böyle asker dizim gibi olacak. Ta caminin oradan oraya kadar, sonuna kadar bir kontrol eder. Gerekirse kendisi ileri çıkar, ileri geri olanları aynı hizaya sokar. Böyle her şeye dikkat eden, çok ciddi, çok alim bir insandı. Namaz bittikten sonra bir Kur'an-ı Kerim okurdu. Zaten o Kur'an-ı Kerim okumak için, Kur'an'ı dinlemek için gideceksiniz oraya. Gerekirse. Namazda başka yerde kılacaksınız, Kur'an'ı oraya dinlemeye geleceksiniz. Öyle bir insandı. Babama da anlattım onu da. Ya, öyle bir insandır oğlum dedi o. Çocukluktaki evimiz emekli bir devlet memurunun bir eviydi. Arkada iki oda boyunca uzanan bir balkonu vardı, geniş bir balkonu vardı ama neticede iki oda, bir mutfak, banyo, tuvaletten ibaretti. 60 metrekare bir yerdi. Herkes öyle. Yani burada 100 metrekare, 110 metrekare daireler de vardı. Ama genelde küçük daireler. Apartmanlar küçüktü. Niye küçüktü biliyor musunuz? Bir konak, ahşap ev vardı. O arsaya siz bir apartmanda 8 daire sığdıracaksınız değil mi? Mecburen küçülüyorsunuz. Ama Hırkaşehir dairem öyle değil. Bayağı bir geniş yani. Yani çok şükür öyle geniş bir daire nasip oldu. Yani durumu iyi olanların hepsi iyi yerlerde oturuyorlar. Fakirler de sokak aralarında idare etmeye çalışıyorlar. Sofraya hep beraber oturulurdu. Bir gün şaka yapmış babam bize. Baktık ki biz savsaklıyoruz biraz vakitleri. Vakitlere biraz geç geliyoruz. Bir yerden geç geliyoruz. Zamanında sofraya oturulmuyor değil mi? Bizi bir şaka yapmak istemiş. Bir gün eline askerde kullandığı düdüğü almış. Düt diye bir öttürdü bir gün. Anne ne oluyor dedim falan. Biliyorum onu. Baban yapıyor dedi falan. Gittik baktık. Baba ne yapıyorsun? Başka çaresi yok oğlum dedi. Siz dedi şey yapma gevşetmeye başladınız dedi. Sofraya oturma vakitlerinde dedi. Ne yapacağım? Başka çarem yok dedi. Bir kere böyle bir şaka yapmıştı bize. Bir teyp dinlemek için şarkı ve Türk müziği ve Arap Kur'anlarını dinlemeyi çok severdim ben. Bu ne teyp modelleri değiştirdim. Arıza yaptıkça tamire götürmezdim. Param yoktu. Onları son videosuna söker takardım. Bir kafası elektroniğe dokunmazdım. Onu sadece alkolle silerdim falan. Bizim zevklerimiz bunlardı yani. Öyle bilgisayar yok, cep telefonu yok. İşte biz de onlardan dört köşe zevk alırdık yani. Siz şimdiki nesilde bilgisayardan, cep telefonundan dört köşe zevk oluyorsunuz. Yani yalan değil. Bu da gayet normal. Mahallede sokak isimleri, mahallenin ismi değişti. Bu mahallenin ismi Sinan Ağa Mahallesi'ydi. Sonra Fatih biliyorsunuz, Fatih Belediyesi bir karar alınca, bütün Fatih, tek Fatih olarak kabul edilince mahallelerde bir takım mahalleler birleştirildi, birkaç mahalle birleştirildi, birisinin ismi verildi. Bizim mahallemize de bundan işte 10 sene evvel Zeyrek Mahallesi denmeye başladı. Yoksa Sinan Ağa Mahallesi'ydi. Sokak isimleri değişmedi. Değişmedi. Sokak isimleri değişmedi. Değiştiğini hatırlamıyorum bir şey. Haydar Caddesi'ni biliyorsunuz. Zeyrek Camii'ne gelen caddenin hemen üstünde, kuzey tarafında Haydar Caddesi var. O cadde eskiden sağlı sollu konaklarla doluymuş.
Haydar Caddesi neden demiş bilmiyorum ama Osmanlı'yı idare eden ayan tabakasının oturduğu caddeymiş orası. Hep bahçeli konaklar varmış orada. O konakların hala bazıları duruyor ve hayranlıkla gelip geçerken bakanlar var ya, biz de bakıyoruz, bakanlar da çok. Tabii oralar değişmiş, bozulmuş. Yani bir irade olursa insanda ve yöneten bir irade olursa bir şehri koruyabilirsiniz. Ama o şuuru zamanda yakalayamazsanız bozuluyor ve değişiyor. Ama işten geçtikten sonra tekrar düzeltelim deniyor, sağ olsunlar, var olsunlar da işte ne kurtarabilirlerse o oluyor. Yoksa çok hiç buraya yakışmayan. Yani burada eski Müslüman Türkler yaşamış diyeceğimiz yer sayısı fazla değil. Allah'tan işte bu Zeyrek gibi bir yerler var da onun için insanlar şey yapıyor son zamanlarda. Çok gelen giden var. Çok yerli ve yabancı turist geliyor gidiyor bu arada. Geziyorlar. Ben hatta 70 yaşında bir Japon turistin, yaşlı kadının dükkanıma akşam saat 8'de dükkanımın önünden geçti, camiye doğru gitti. Bu kadın bu saatte ne yapıyor burada dedim. Affedersin, köpekle bu kadını rahatsız etmesin dedim. Peşinden koştum. İngilizce olarak çat pat işte anlatabildiğim kadarıyla kadın bu camiyi görmeye gelmiş meğer. Zannediyor ki burası müze. Akşamı saat 7'sinde 8'inde de açık zannediyor. Tek başına Japonya'dan bir kadın geliyor. İstanbul'da, Türkiye'de Zeyrek Camii merak ediyor o saatte. Dedim aman ablacığım dedim işte olmaz bu saatte. Ya artık otele git dedim sen. Başka zaman gel. Yani orada bir hatıramız. Çok gelen giden var. Fatih günlük hayat artık modernleşti. Öyle gidelim asmalı bir kahvede oturalım bir çay içelim diyeceğiniz pek bir yer yok. Efendime söyleyeyim. Televizyonlar çıktı. Maça gitmiyor. Maça arası giderdik. Maçlara gidilmiyor. Maçlar her şey, bütün spor televizyondan izleniyor. Efendime söyleyeyim. Günlük hayat olarak yani ister istemez değişiyor biraz. Değişiyor. Günlük hayatımız bildiğiniz gibi evden dükkana, dükkandan eve. Hanımlarımız bizim çok kızar. Bütün kitapçılara sorun sahaflara hanımlara şikayetçidir. Çoğunun hanımı şikayetçidir. Kardeşim bu evi sen otel olarak mı kullanıyorsun? Burası otel mi? Yatmadan yatmaya gidiyor icabında. Öyle ama işimiz onu gerektirir bizim. Bizi gecenin 10'unda kalkar bir yerden çağırırlar. Gitmezsen kadını çağırdığı malzemeleri atacaktır belki de. Atacaktır, çöpe gidecek belki de. Niye çöpe gitsin? Gidelim alalım deriz. Kitap süs değildir. Evin süsü pek sayılmaz. Kitapçıların evinde. Ancak okuyacağınız belki birkaç kitap müsaade vardır da. Çünkü süs değil kitap. Süs nedir? Bu dolabın içindeki vazodur, şudur budur değil mi? Süs olmadığı için o göze batar. Eskiden bir merak vardı. Gazeteler ansiklopedi verirdi. Ciltler dolusu. Öyle bir merak insanlara geldi. Şöyle dolaplara dizmeye başladık hep beraber. Baktık ki biraz sonra dolaplar sarkmaya başladı. Tozunu almak da sıkıntılı bir iş. Attılar çöpe. Onlardan kurtuldular. Yani. Ama eskiden çok demek ki kitap okuyan insan varmış. Çok kitap toplamışlar. Her evde bir kütüphane varmış. Az veya çok. Bu Avrupa'da zaten mutlaka var da bizde de varmış yani. Her evde aşağı bir kütüphane olurmuş yani. Onun için birçok şeyde çöpe gitmemiş demek ki. İşte olanlar da bize düşüyor, satıyoruz. Ya Fatih olmak benim için huzuru ifade ediyor. Yani çok arkadaşlar buradan gittiler. Gidenlerin birçoğu memnun kalmadı. Avcılara gittiler. O tarafa gittiler. Bir deprem oldu. Avcılarda fiyatlar 5 defa düştü. Korkularından bedavaya sattılar. Uzak, yakınları burada, iş yerleri burada. Yani biz bırakamayanlardanız. Hem görevimiz hem bütün yakınlarımız burada olduğu için gidemedik yani. Ama gidenler şehri büyüttüler. Gelenlere de niye geldiniz diyen yok. İstediğiniz yere yerleşin, parselleyin. Yeter ki siz isteyin. Şehir gelişsin, büyüsün. Şehrin gelişmesi, büyümesi böyle oluyorsa hiçbir şeye benzemiyor bu iş. Şehri kültürüyle, sanatıyla, ilmiyle yükselir. Eskiden Osmanlı bu eski İstanbul asfaltı var Haydarpaşa tarafında. Orada karakollar kurarmış Osmanlı. Öyle tasın taran toplayan, yatağını yorganına gelene müsaade yok. Gel bakayım çek yükünü çek kenara. Sen nesin? Nereden geldin? Kime geldin? Ne yapacaksın? Bir ilmin var mı? Bir sanatın var mı? Ya niye geliyorsun? Bu şehir başkent.
Payitaht. Buraya ülkeyi yöneten insanların oturacağı yer burası. Ama öyle. Abdülhamit zamanında bir 600 bine çıkmış, bir de Kanuni zamanında 600 bine çıkmış. 600 sene boyunca bu şehrin nüfusu hiçbir zaman 270, 300, 350, 400'ü bile bulmamış yani. 350 civarında oynamış. Ya, okuduklarımız bunu söylüyor. Ama sonra ne olduysa şehir aldı başına gitti. Sadece bu değil. Ankara, Bursa, Adana. Bursa'da Pamukova derdik biz otururken. Her yer yemyeşildi. Çok rutubetli bir yerdi Bursa. Her taraftan kurbağa çıkardı. Olsun. Ama en azından münbitti. Her taraf ekili dikiliydi. Bursa Ovası öyle. Sanayi Ovası oldu. Adana Ovası öyle. Sanayi Ovası oldu. Çok seviyoruz ovaları yapmayı. Keşke ovaları yapmasaydık da bugün kendi kendine yeten 7 ülkeden biri olmaya devam etseydik. Hatta 3 ülkeden biri olsaydık. Yani topraklarımız Ukrayna'nın bütün Avrupa'yı beslediği söyleniyor. Biz de beslerdik yani. Ukrayna'dan daha büyük toprağımız var. Demek ki bir takım hatalar yapılmış. Keşke olmasaydı.